hoş geldiniz. 2026'nın kapılarını araladığımız bu özel yayında gerçekten çok güzel vakit geçireceğinizi söyleyebilirim. Çünkü karşımda astrolojinin iki çok güçlü ismi var. Titiz çalışmaları ve bilimsel titizlikle yürüttüğü öngörüleriyle bizler için çok kıymetli bir isim Buket Nizamoğlu ve aynı zamanda sevgili Derviş Barbaros keza aynı titizlikle yürüttüğü astrolojik çalışmaları ve başarılı öngörüleriyle bugün bizlerle her iki değerli isim de aynı anda öngörülerini paylaşacaklar yeni yıl için. Açıkçası ben çok ümitliyim. Hemen sözü onlara bırakacağım. Hoş geldiniz Buket Nizamoğlu ve Derviş Barbaros. Hoş bulduk Hoş bulduk. Tuğba'cığım, hoş bulduk. Seni görmek 2026 güzel yeniden. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de aynı şekilde. Bu özel yayında bizleri buluşturuyor. Bu yayını kaydedin. Çünkü yıl içerisinde geri dönüp belki de sıklıkla hatta geri dönüp bu yayını tekrar izlemeniz gerekebilir. 2025 pek çoğumuz için unutamayacağımız bir yıl. Belki güzel, belki kötü. Önce ben istiyorum ki izleyicilerimiz de bizlerleyken bu geride kalan 2025'i değerlendirelim ve hızlıca 2026 yorumlarına geçelim. Sevgili Tuğba'cığım, evet bomba gibi bir yılı geride bırakıyoruz. Gerçekten ezdi geçti aslında. Hem ülkemiz açısından hem dünya açısından çok sıkıntılı bir yıldı. Bireysel hayatlarda da kimimize güzellikler getirdi, kimimize problemler getirdi. Her yeni yıl yaklaşırken tabii ki içimizde umutlar var. Yeni yılı karşılarken güzelliklerle, heyecanla karşılıyoruz. Ama öncelikle tabii ki şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bir sihirli değnek yok ve bir sihirli değnekle her şey hokus pokus oldu. Pembe bir tabloya geçtik gibi bir durum ne yazık ki yok. Ama umut her zaman var. 2026 yılından tabii ki güzel beklentiler içerisinde olmalıyız. Olumlu düşünmeliyiz ama 2025'i kısaca değerlendirirsem eğer özellikle küresel ölçekte oldukça sıkıntılıydı. Bunun en önemli astrolojik sebebi aslında bir takım gezegen geçişleri ve önemli burç değişimlerinden kaynaklandı. Satürn'ün, Neptün'ün, Uranüs'ün burç değişiklikleri kısa süreliğine de olsa dünyada çok enteresan etkiler yarattı. 2025 yılını bu anlamda bir nevi fragman olarak izledik aslında. Asıl film 2026 yılında başlayacak. Çünkü bu saydığım gezegenler 2026 yılında kesin geçiş yapacaklar bahsettiğim burçlara. Bu anlamda 2026 yılı 2025'in devamı niteliğinde ve biraz da sonuçlarını görmeye başladığımız bir sene olacak. Biraz sonra bunları detaylandıracağız ama 2025 yılında gerçekten üzücü bir takım olaylar yaşadık. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem doğa olayları bağlamında hem ülkemizde hem dünyada üzücü bir takım gelişmeler oldu. İnşallah daha iyisi, daha güzeli gelsin 2026 yılında ama tabloda pek öyle göstermiyor. Bilmiyorum Barbaros Bey ne düşünüyor? Derviş Bey E, buyurun. Eyvah. Şimdi Buket Hanım'a hak vermeme şansım yok. 2025 evet çalkantılı geçti. Özellikle zaten Mart ayındaki tutulma etkileriyle Türkiye önemli gündemlerle karşılaştı. İşte bildiğimiz bu belediyelerle ilgili gündemler. Sonrasında ben o dönem açıkçası Venüs retro döngüsü üzerinden biraz değerlendirmeler yapmıştım ki Venüs retro döngüsü Koç burcunda yeni bir döngüye başladığından dolayı özellikle yine ekonomik alanda bütün dünyayı etkisine aldı. Dünya geneline baktığımız zaman bu Amerika'nın tarif meselesi, yaşanılan çatışmalar, Gazze olayları aslında tüm bunların perde arkasına baktığımız zaman işte o Venüs'ün etkileri yani ticari, maddi kaynaklarla ilgili ya doğal kaynaklarla ilgili dünya büyük bir çekişme içerisine girdi ve Buket Hanım'ın da dediği gibi özellikle bu gezegen geçişleri de bunun ipuçlarını bize büyük ölçüde gösterdi. O yüzden hak vermemek elde değil. Çünkü bu gezegenler 2026 senesinde özellikle Ocak ayına da yine bir hızlı giriş yapmamızı sağlayacaklar. Şubat ayı önemli olacak. 2025 genel olarak baktığımızda hem savaş atmosferinin yükseldiğini gözlemledik, ekonomik sıkıntıların yükseldiğini gözlemledik. Tabii ki bunu Türkiye olarak daha fazla, çok daha güçlü hissettik. Jüpiter'in Yengeç burcuna geçişini
Herkes böyle büyük bir heyecanla bekledi ama tabii ki Türkiye haritasına yansımaları çok da beklenilen gibi olmadı. Altın fiyatları, kripto paraları çok konuştuk. Bunlarla ilgili gelişmeleri çok konuştuk. Genel olarak aslında ekonomiyi konuştuk, isyanları konuştuk 2025'te. Özellikle yine yıl sonuna doğru tutulmaların etkisi de bunları gündeme getirdi ve 2026'da da açıkçası bunların devamının geleceğini, az önce işte Buket Hanım da dedi, bu bir ön izlemeydi. Birçok astrolog arkadaşım da buna vurgu yaptı. 2026'ya da 2025'in devamı, yani bölüm 2 gibi gireceğiz gibi duruyor. Yeni yıl, yeni umutlar dedik ama galiba 2025'i aratacak gibi görünüyor mu desem bilmiyorum. Hemen Buket Hanım'a dönmek istiyorum. 2026 yılında küresel anlamda hangi başlıklar öne çıkar? Tema ne olur diye sorsam ne dersiniz bana? Şimdi sevgili Tuğba'cığım, biraz numerolojiyle de ilgileniyorum ben. 2026 sayısını, rakamları kendi içinde topladığımızda ve tek haneye indirdiğimizde bir rakamı çıkıyor. Bir senesindeyiz. 2025 senesi 9 senesiydi. Yani bir kapanış, aslında bir döngünün kapanışı. 2026 ile bir deyip başlayacağız ve bu kadar çok ateş elementiyle alakalı göstergelerin olacak olması, birazdan bahsedeceğim. Ateşli bir sene olacağını, yine bir rakamının da renginin kırmızı olması itibariyle oldukça hareketli bir yıla merhaba diyeceğimizi söyleyebilirim. Daha önceki çekimimizde seninle konuşurken hatırlarsan demiştin ki hemen 2026'ya girer girmez mi hissedeceğiz bunları demiştin. Evet, aynı soruyu senin üzerinden tekrar sorarsak, evet, hemen Ocak-Şubat itibariyle 2026'ya girer girmez bu hareketliliği hissedeceğiz. Bunun en önemli sebebi Neptün'ün Koç burcuna geçecek olması, Satürn'ün Koç burcuna geçecek olması. Bunlar jenerasyon gezegenleri, toplumsal gezegenler. Dolayısıyla ağır abi dediğimiz, ağır hareket eden gezegenler. Bunların burç değişiklikleri çok uzun vadede olan bir durum. Bu anlamda da toplumsal anlamda, kolektif alanda çok egzantrik olayları açığa çıkartacak. Ancak ondan öncesinde tabii ki 9 Ocak'ta kesinleşen bir Güneş-Mars kavuşumumuz var. Ben Güneş-Mars kavuşumlarını çok önemli buluyorum. Çünkü Mars'la olan kavuşumlar bir döngü başlatıyor. Kabaca önümüzdeki 2 yıllık bir döngüyü işaret ediyor. Oğlak Burcu'ndaki bu kavuşum enerjisi siyasi alanda, özellikle devlet adamları, yöneticiler, yönetim, rejim, hükümetler, devletler, uluslararası ilişkiler bağlamında çok önemli, mücadeleli bir döneme gireceğimizi ve 2026'nın ana temasının aslında savaş olacağını anlatır. Akabinde demin de dediğim gibi 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçiş yapacak ve bu temelli bir geçiş. 2039'a kadar bu transitimiz devam edecek. 14 Şubat'ta da Satürn Koç burcuna geçiş yapacak. Bu da 2028'e kadar devam edecek. Akabinde bu ikili 20 Şubat'ta 0 derece Koç noktasında kavuşum yapacaklar. Bu nokta çok önemli Tuğba'cığım, çünkü zodyak kuşağı 0 dereceyle başlıyor, Koç burcuyla başlıyor ve biz bu dereceyle kavuşum yapan bu iki gezegenin enerjisini nereden baksanız yüzyıllardır hiç deneyimlemedik. Dolayısıyla bizler de bu konuda biraz tecrübesiz olabiliriz. Yani döngülere baktığımızda çok eski çağlarda acaba neler yaşanmıştı diye birlikte eş zamanlı hareket etmekte zorlanıyoruz. Lakin hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, bir sıfırlanma dönemine geçtiğimizi, yeni başlangıçlar içerisine girdiğimizi anlatan bir kavuşum olacak diye düşünüyorum. Satürn düzen kurmakla alakalı, sorumluluklarla alakalı, gerçekçi olmakla alakalı. Neptün ise tam tersi, Satürn'ün zıttı gibi çalışıyor. Biraz daha hayalperest bir enerjisi var.
daha soyut bir alanı işaret ediyor ve ideolojilerle çok alakalı. Satürn ve Neptün'ün Koç burcunda Mars yönetimine geçecek olması idealizm savaşlarını verecektir. Burada dinler, inançlar ya da siyasi görüşler bağlamında daha fanatik bir akışın devreye gireceğini anlatabilir. Düzen ve sistemin revize edileceğini, aslında bir sistemin yıkılıp yeni baştan kurulacağını, bazı kanatların diyelim, bazı görüşlerin daha ön plana çıkacağı, daha revaçta olacağı bir döngünün başladığını da anlatan bir kavuşum. Satürn sınır koymakla alakalı, Neptün sınır çizememekle alakalıdır. Bu iki zıt frekansın yan yana gelmesi aslında bir kaos düzeni açığa çıkartıyor. Satürn-Neptün Koç kavuşumuna ben kısaca kaosun içinden bir düzen çıkacak demek istiyorum. 2026 senesini kaotik buluyorum. 2026'yı tek kelimeyle anlat deseydin direkt olarak kaos derdim. Satürn-Neptün kavuşumu nedeniyle bunu söylemek gayet mümkün. Bu tabii ki verdiğim açının kesinleşme tarihi ama uzunca bir süre 2026 yılında Satürn ve Neptün birlikte hareket edecekler ve sistemleri yeniden aslında yıkıp yeni baştan kurmaya çalışacaklar. Koç burada agresif bir enerji verecek, mücadeleli bir enerji verecek ve savaşçı bir yapı açığa çıkartacak. Dolayısıyla birçok toplum için, ülke için hem ülkeler içerisinde hem uluslararası arenada ülkeler arasında çok büyük kaosların olacağını, ne yazık ki devam eden savaşların sonlanamayacağını ya da sonlanmasının çok zor bir olasılık olduğunu söyleyebilirim. Yeni savaş atmosferlerinin devreye girmesi, hatta bazı ülkelerde büyük çözülmelerin ve dağılmaların oluşması, sınır değişikliklerinin devreye girmesi de söz konusu olacakmış gibi duruyor. 2026 yılına damgasını vuran en önemli göstergeler, biz astrologlar yıllık değerlendirmeleri yaparken ay tutulmalarına, güneş tutulmalarına çok önem veririz. Evet, yani aslında bu tutulma enerjisi de 2026 için çok önemli. Geçtiğimiz yıl Başak Balık aksında kesinleşen Güneş ve Ay tutulmaları biraz aslında yine gerçeklerle hayaller arasında sıkıştığımızı anlatsa da Kova Aslan aksına geçen bir sinerji devreye girecek Temmuz itibariyle ve yavaş yavaş tutulmalar Kova Aslan aksında olmaya başlayacak ama Balık Başak aksından komple kopamıyoruz. Orada gene tutulmalarımız devam edecek bu yıl. Bir yandan sınır çizmek, yeni bir düzen oluşturmak isteyeceğiz. Bir yandan da hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük savaşları vereceğiz. Uranüs'ün ikizlere geçişiyle birlikte 26 Nisan 2026'da Uranüs temelli İkizler Burcu'na geçiş yapıyor ve 2033'e kadar da bu burçta kalacak. Bu anlamda teknolojide çok büyük devrimlerin devreye gireceğini de savunabiliriz. İletişim, eğitim ve ticari konularda, uzayla ilgili alanlarda, bilim ve teknolojide çığır açacak yepyeni gündemler devreye girecek diye müjdeleyebilirim. Bu olumlu bir gelişme. Lakin teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlığın etik değerlerini kaybedebileceği, bir takım ahlaki yozlaşmaların ortaya çıkabileceği koşullar da ne yazık ki olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta Neptün ilahi bir alanla alakalı, Satürn biraz daha gerçekçi bir alanla alakalı. Somutla soyutun birbirine karıştığı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak ölçemediğimiz bir süreç bekliyor bizi. Kuzey Ay düğümünün Kova'ya, Güney Ay düğümünün Aslan'a geçişi 27 Temmuz 2026 itibariyle önümüzdeki 1,5 yıllık süre boyunca aks değişikliği, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük kavramlarına atıfta bulunurken biraz sosyal bir devrim de açığa çıkartıyor. Hali hazırda Satürn-Neptün kavuşumlarının da
sosyalizmle çok alakalı olduğunu savunabiliriz. Satürn-Neptün kavuşumları böyle her dakika olan bir şey değil. Genellikle 36 yılda bir falan karşımıza çıkan bir kavuşum enerjisi. Bundan önceki kavuşumlara baktığımızda mesela 1989'a ya da çok daha gerilere gittiğimizde 36 yıllık periyotlarla 53'ler, 1917'ler karşımıza çıkıyor. Hep böyle bir sosyalist enerjiler devreye girmiş. Mesela 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması, 1917 yılında Rus devrimi karşımıza çıkıyor. Bu anlamda demek ki bu Satürn-Neptün kavuşumu dünya genelinde sol kanadın biraz daha güçlenebileceğini de anlatabilir. Yani sol dediğimizde daha eşitlikçi bir yapı, daha adaletli bir yapıya doğru gitmesi, Güney Ay düğümünün Aslan'a geçmesi zaten tiranlığın biteceğini, büyük otoritelere karşı savaşların olacağını, artık statükocu yönetimlerin yıkılacağını anlatabilir. Şimdi bunlar böyle kulağa çok hoş geliyor. Robin Hood misali hak yerini bulacak diye hoşumuza gidiyor. Evet, çok güzel. Fakat bunlar Sancılı mı? kaosla olacak. Bunlar krizle olacak gibi gösteriyor. Yani öyle birdenbire pembe bir ışık geldi, dünyaya düzen geldi, eşitlik geldi değil. Savaşlar çıkacak, isyanlar çıkacak, toplumsal kargaşalar çıkacak gibi duruyor. Dünya genelinde birçok ülkenin bu anlamda hem iç karışıklığı hem de ülkeler arasındaki polemiklerinin artış gösterebileceğini düşündüğüm bir yıl gibi duruyor. Jüpiter'in Aslan'a geçişini deneyimleyeceğiz 30 Haziran itibariyle. Bir yıllık süre boyunca Aslan arketipleriyle alakalı temalarda bir takım şans ve fırsatlar verecek. Aslan demek altın demektir. Bu anlamda demek ki altına dayalı ekonomiye geçiş ya da altın devrinin başlayacağı bir süreç de başlayacak diyebiliriz. Bu anlamda para piyasaları ve borsa ile alakalı alanlar ciddi anlamda sıkışacak diye düşünüyorum. Yani 2025'te yaşadığımız hem ülkemiz özelinde hem dünyada yaşanan ekonomik türbülansın 2026 yılında katlanarak devam edebileceğini, sonuçta jeopolitik riskler, siyasi kargaşanın her daim ekonomiye yansıma yapacağını düşünürsek eğer, ekonomik anlamda da sıkıntılı bir durumun olduğunu ama altının her zaman bir güvenli liman vazifesi gördüğünü deneyimlediğimiz bir süreç olacak. Tabii ki burada yaptığımız konuşmalar bir yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta bu altınla alakalı kısımda da zaman zaman dalgalanmalar olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Jüpiter Aslan'a geçecek, altın devri başlayacak desek de, çünkü sonbahara geldiğimizde bir Venüs retrosu karşımıza çıkıyor. Venüs dediğimizde evet aşk, ilişkiler ama bir yandan da parayla alakalıdır. Bu anlamda evet, yani para piyasaları ve altın piyasası, hatta borsa ile ilgili alanlarda da sonbahar dönemi biraz sıkıntılı, baskılanmış bir enerji yaratabilir gibi geliyor. Yani çok iç açıcı bir tablo yok aslında. Ama Kuzey Ay düğümünün Kova'ya geçmesini ben güzel buluyorum, değerli buluyorum. Kova demek umut demektir. Bir şekilde çıkmadık candan umut kesilmez diyor Zodyak bizlere. Her daim iyi olan, haklı olan kazanacaktır ve iyiye doğru gidecektir. İnşallah. Gerçekten şu an hayretler içindeyim. Bilmiyorum gülsem mi ağlasam mı? Peki küresel yorumlarda sözü Derviş Barbaros'a bırakmak istiyorum. Sizin açınızdan 2026 yılı Derviş Bey hangi başlıklarla öne çıkar küresel anlamda ve siz eğer tek bir sözcükle 2026'yı ifade edecek olsaydınız bu sözcük ne olur? 2026'yı ben iki sözcükle tanımlayayım. Yeniden başlasın, Ajda Pekkan'ın şarkısı gibi. İki türlü değerlendireceğim bunu. Hani az önce Buket Hanım bayağı detaylandırdı. İşte Satürn ve Neptün'ün Koç burcunda 0 derecede bir kavuşumu söz konusu. Zaten komple, yani bir yeni başlangıca işaret ediyor. Hem bundan kaynaklı olarak bir yeniden başlasın diyorum ama 2026'yı deneyimlediğimizde de yeniden başlasın, hani bu olmadı diyeceğimiz bir döneme gireceğiz açıkçası. Yani ya en başta belirttiğim gibi 2025'in devamı niteliğinde
elinde olacak ne yazık ki. O savaş enerjisini işte Koç burcunda Satürn ve Neptün'ün kavuşumundan dolayı öncelikle o savaş enerjisi, o ateş enerjisi oldukça yoğun hissedilecek yıl içerisinde. O yüzden de bunu hem ekonomik anlamda hissedeceğiz hem ülkelerin sınırlarıyla bağlantılı bunu deneyimleyeceğiz. Yani sınır değişimleri söz konusu olacaktır. Belki birliklerin kendi içerisindeki çözülmelerini yine gözlemleme şansımız olacak. Ayrıca burada geçtiğimiz sene içerisinde en çok konuşulan konulardan, başlıklardan biri de kutuplaşmaydı. Ancak burada dünyanın kutuplaşmasına da bir noktada sanki ihtiyacımız varmış gibi duruyor. Özellikle ekonomik anlamda. Çünkü bugüne kadar Amerika'nın egemenliğinde bir ekonomik yapı ila dünya ekonomisini yürüttü. Amerika aslında o değişimin, dönüşümün, sarsıcı etkilerin geldiğini, artık o gücünü kaybetmeye doğru ilerlediğini fark ettiğinden dolayı zaten bir takım girişimlerde bulunuyor. Venezuela en önemli örneklerinden bir tanesi son dönemde. Dünyanın doğu kısmına baktığımızda işte batı-doğu kutuplaşmasından burada bahsedebiliriz. Ekonomik anlamda BRICS'in çok daha ön plana çıkacağı ve burada bir ekonomik yapının oluşacağını, doğuya kayacak bir ekonomik güçten bahsedeceğimiz, bu yönde yeni başlangıçlarla karşılaşabileceğimiz, hali hazırda zaten başladı ama bunun güçlenerek daha fazla Amerika'nın karşısına çıkacağını söyleyebileceğimiz bir 2026 yılıyla karşılaşabileceğiz genel olarak. İdeolojiler değişecektir. Belirttiği gibi yine Buket Hanım'ın da burada özellikle Kova burcunda bir kuzey ay düğümü bize artık halkların zamanının geldiğini, daha halkın ve insani hakların önemli olacağı, bunun için mücadele etmemiz gereken ve liderlerin de artık bu ideolojileri ön planda tutarak bir politika izlemeleri gerektiğini, yine aynı şekilde hükümetlerin dünyanın bu şekilde bir yapılanmaya ilerlemesi gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü. Diğer taraftan Uranüs'te yönetici gezegeni olarak zaten Kova burcunun İkizler burcuna geçtiğinden dolayı burada bir aydınlanma süreci, yani mental olarak bir değişim sürecine de gireceğimize işaret ediyor toplumlar olarak. Burada tabii ki Uranüs'ün biraz olumsuz etkileri de olacaktır. Özellikle işte bu kripto paralar, teknolojinin çok hızlı gelişmesi, bilgi teknolojilerinin çok hızlı gelişmesini şaşkınlıkla izlemeye devam edeceğiz. 2026 yılı içerisinde bu gibi etkileri zaten gökyüzü biraz hızlandıracak gibi görünüyor 2026'da da. Özellikle artık 2026'dan itibaren geçtiğim kendi programlarımda da belirttiğim bu bilgi ve teknolojinin kontrolünün ön plana gelmesi. Bunu daha net gözlemleyebileceğiz. Çünkü az önce değindi, bu 3 Atlas kuyruklu yıldız mı? Efendime söyleyeyim, bir uzay gemisi mi? Uzaylılarla temas mı? Yani o kadar bir bilgi kirliliği var ki yani neye inanacağımızı, neyi nasıl Bilgi kirliliği, yorumlayacağımızı bilgi yok bir de şaşırıyoruz. Derviş Bey. Bilgi de yok yani paylaşılmadı. Çok uzun süre sessiz kaldı mesela. Dünyada uzay Evet, araştırma yani şirketleri. işte Sadece Çin NASA bir değil. taraftan Evet. bir şey açıklandı diye bir bilgi yayılıyor ama hani bilgi kaynaklarının da artık hani güvenilirliği çok sorgulanır bir durumda. O yüzden evet, bizler teknolojinin gelişmesi, internetin gelişmesi, sosyal medyanın gelişmesiyle güzel bir dönem yaşayacağız gibi düşünürken aslında kafamızın karıştığı, kimin ne söylediğinin, neyin doğru olduğunu çok net göremediğimiz bir sürece ilerliyoruz ve burada artık ciddi kontrol mekanizmalarını gözlemleyeceğiz gibi duruyor. Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle bu kontrol mekanizmaları çok daha fazla devrede olacak gibi düşünüyorum ben. Yine kripto paralarla ilgili, onların güvenliğiyle ilgili önemli gelişmelerle zaten bunlar kripto paralar çıktı çıkalı arka planda özellikle bunu rakip gören para birimleri, işte euro olsun, dolar olsun, hani bunun çalışabilirliğiyle ilgili ve güvencesiyle ilgili sürekli soru işaretleri vardı. Bununla ilgili gündemler söz konusu olacaktır. Paranın dijitalleşmesini özellikle yine Kova ve Aslan aksında olan yıllarda, özellikle ay düğümlerinin Kova ve Aslan aksında olduğu dönemlerde tutulmaların Kova Aslan aksında olduğu dönemlerde parayla ilgili gelişmelerin dünya gündeminde de daha fazla ön planda olduğunu gördük geçmişte de ve yine işte Satürn zaten yeni bir yapı getirecek dünyaya. Neptün'le kavuşumu
bazı konularda işte Buket Hanım'a orada zaten hak veriyorum. Bir kaos çıkacak ortaya. Yani bir kaos çıkmadan, bir karmaşa olmadan zaten yeni bir düzenin kurulması çok mümkün olmayacak. Burada zaten Satürn yeni yapıların aslında dünyaya geleceğini biz de müjdelerken baktığımız zaman Kova burcunun da klasik yöneticisi olarak burada parayla ilgili de yeni yapıları gözlemleme şansımız olacak. Belki bu 2026'da tamamen bir yapılanma olmayacak ama 2026'nın devamında özellikle Amerika ekonomisinde bu dijital paraya geçişi gözlemleyebileceğiz. Çünkü özellikle doların değer kaybını gözlemleyeceğiz 2026 ve devamında. Doların değer kaybıyla birlikte orada o paranın da evrildiğini, bir değişim dönüşüm içerisine girdiğini gözlemleyecek. Zira Plüton ve Uranüs'ün de sürekli birbirleriyle bağlantısının olması da o paranın, ekonominin değişimini güçlendirecek. Kaldı ki zaten Amerika'nın ekonomi alanı oldukça tetiklendiği için Plüton tarafından da orada zaten Amerika ekonomisi paranın değişimi, dönüşümünü önümüzdeki süreçte çok konuşacağız gibi duruyor. Dünya olayları, ülkelere bakacak olursak özellikle Satürn-Neptün kavuşumları Rusya'ya çok fazla işaret ediyor. Rusya'yı bizler bu dönemde çok fazla gündemde göreceğiz. Savaş enerjisi yükselecek dedik ama nerede yükselecek diye bakacak olursak o savaş enerjisi NATO ile Rusya arasında yüksek ihtimalle bir gerilimi gözlemleme şansımız olacak ve bunun için çok beklemeyeceğiz gibi duruyor. Özellikle yeni yıla girer girmez güçlü etkilerini gözlemleme şansımız olacak. Yine Buket Hanım'ın dediği gibi o savaş enerjisi zaten tetikleneceğinden dolayı, yani savaşların bitmeyeceğinden dolayı da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla Rusya aleyhinde devam edeceğini, belki de ilerleyen yıllarda Rusya'nın bu savaşı kazanabileceğini de gözlemleme şansımız olacak. Rusya'dan bahsettik. Yine doğuya bakacak olursak Kore üzerinde önemli etkiler gözlemleyeceğimiz bir döneme işaret ediyor gökyüzü. Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki o anlaşma, barış anlaşması gibi, ateşkes gibi durumların tetiklendiğini gözlemleyeceğiz bu sene içerisinde karşıt açıyla. O yüzden de o bölgede de bazı çekişme ve çatışmaların gündeme gelme ihtimali söz konusu olabilir. Çin yine üzerinde aslında temelde hep ekonomik nedenlerle bazı çatışmaların yaşanacağını gözlemleyeceğiz gibi duruyor. Tayvan'la ilgili Çin'in belki bu 2027'ye sarkabilir, 2026 sonu gibi, ama Çin ve Tayvan arasında da yine bir gerginlik mutlaka olacak gibi görünüyor. İran'ı 2025'te çok konuştuk tabii ki. İsrail, İran ve Amerika'nın olaylara müdahil olmasıyla birlikte çok konuştuk. Temelde yine burada bizler nükleer enerji ve nükleer riskini konuştuk ama aslında İran'da rejim değişikliğini konuşacağız gibi duruyor daha fazla. İran'a müdahalelerinde bu yıl içerisinde devam edeceğini gözlemleyeceğiz. Aslında bizler o yaz aylarından sonraki süreçte de sürekli etkiler bekledik. Ancak Gazze'yi konuştuk, işte ekonomiyi konuştuk, Amerika'nın sürekli tariflerle ilgili oraya buraya baskı yapmasını konuştuğumuzdan dolayı hani İran konusu biraz geri kaldı ama önümüzdeki süreçte özellikle buraya da arka planda bir rejim değişikliği için müdahale yapılacağını belirtebilirim. Finansal anlamda Buket Hanım'a katılıyorum. Altını çok konuşacağız. Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi, altın ve aslında metallere bağlı ekonominin çok daha güçleneceğini bizlere düşündürüyor. Dijital paraları yine belirttiğim gibi çok fazla konuşacağız. Ticaret savaşları önemli olacak. Özellikle kıtlık teması bu dönemde yine ateş enerjisi, sıcak iklim şartları. Daha önceki videolarımda ben yine Mars ve Plüton döngüsünün de özellikle çok sıcak bir döneme giriş yaptığımıza işaret ettiğinden bahsetmiştim. Kıtlık konusu gündeme gelecek önümüzdeki süreçte. Bu daha fazla sıcaklıkla bağlantılı olmasa da bunu özellikle o olumsuz hava şartlarının getirdiği durumlardan kaynaklı da gözlemleyebileceğiz. Özellikle sel felaketleri, doğal felaketler, belki işte yanardağlarının bu süreçte aktif olma ihtimalinden de kaynaklı ne yazık ki doğal felaketlere karşı da yine çok fazla açık olacağımız bir sürece giriş yapacağız. Liderliklerde dönüşüm teması, Satürn ve Neptün bunu zaten çok güçlü bir şekilde vurguluyor. Tüm dünyada bunu gözlemleyeceğiz.
Avrupa'da zaten Fransa'yı gayet net bir şekilde gözlemliyoruz. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde hem ekonomik hem de yönetim olarak ciddi sarsılmalar yaşandı. Bu sarsıntılar devam edecek gibi görünüyor. Sağlıkla ilgili bir öngörünüz, küresel anlamda hani bir kriz, bir salgın öngörüsü var mı? 2026 için böyle bir şey oluşturulmaya çalışılabilir mi? Geriye dönüp baktığımızda örneğin 2019-2020 yılı mesela hayatımız boyunca unutamayacağımız o 2 yıl olarak hafızalarımızda yer ediyor. 2026 için de bunu söyleyecek miyiz mesela 2026'nın sonlarına gelirken? Yani ne olacak, hani ne kaostu mu diyeceğiz, nasıl bir filmdi mi diyeceğiz, ya da bu bir filme benzetilirse bir korku filmi mi, bir aksiyon filmi mi olacak? Biraz böyle hani şey yapmaya çalışıyorum, sizden böyle kopya çekmeye çalışıyorum açıkçası. Şimdi şöyle, Satürn-Neptün kavuşum dönemlerinde salgın hastalıkların görülme ihtimali yüksek. Bir de işte bu artık 3D Atlas şey midir, işte bir kuyruklu yıldız mıdır, bir uzay gemisi midir? Kutup yıldızlarının geçtiği dönemlerde de yine aslında salgın hastalık riski yükseliyor ama Covid dönemindeki gibi hani kapanmaları getirecek bir salgın hastalık ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ben açıkçası bilmiyorum. Buket Hanım ne düşünüyor? Evet, ben de size katılıyorum Barbaros Bey. Yani Satürn-Neptün kavuşumları salgınlarla çok alakalıdır. Bölgesel ölçekli salgın koşullarının olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Özellikle Koç dediğimizde yine ateşli hastalıklara yatkınlık yaratan durumlar olabileceği gibi bir takım böcekler, sinekler ya da hayvanlardan bulaşan hastalıklara da yine çok yatkın koşullar olabilirmiş gibi geliyor ama tüm dünyayı eve kapatacak ve 2019-2020'de yaşadığımız gibi bir durumun ortaya çıkma ihtimalini ben de zayıf buluyorum ama bölgesel ölçekli salgınların oluşabileceğini, bu anlamda herkesin bireysel anlamda temizliğine, hijyenine, kimlerle temas ettiğine, ortamlarına dikkat etmesinde tedbiren fayda tabii ki görüyorum ama bununla alakalı biyolojik savaş dediğimiz mesele, evet, Satürn-Neptün kavuşumuyla alakalı. Bu neticede bir biyolojik savaştır. Aşıları da çünkü çok fazla konuşuyor olacağız. İlaç sektörünü, sağlık sektörünü, geçmişteki aşıların izlerini de çok fazla açığa çıkartan durumlar olacak. Bu anlamda ilerleyen senelerde pandemik koşulların ne yazık ki tekrar etme potansiyeli de var. 2026 için bu kadar devasa bir öngörü yaptırtmasa da ilerleyen yıllarda pandemik koşulların tekrar etme durumu da ne yazık ki olabilirmiş gibi duruyor Tuğbacığım. Çok teşekkür ediyorum. Öyleyse Türkiye haritasının nasıl etkiler alacağını konuşmaya başlayalım. Türkiye haritası 2026 yılında hangi etkileri alacak? Astrolojik öngörüleri, değerli konuklarımın neler? Kanala abone olup yorumlarınızı da bizlerle paylaşmanız bizim için çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Yorumları birebir takip edeceğimizi de belirtmek istiyorum. Evet, Türkiye haritası 2026'da nasıl etkiler alacak? Ülkemiz bir akrep burcu ülkesi. Sanıyorum ki yükseleni yengeçti yanılmıyorsam eğer Evet. Türkiye'nin. Dolayısıyla bir akrep ve yükselen yengeç ülkesi olarak değerli ülkemiz, güzel ülkemiz 2026 yılında ne gibi etkilerle karşılaşacak? Tabii izleyicilerimizin çok merak ettiği soru başlıkları da var. Onları da sizlere yöneltmek istiyorum. Keza ekonomi, keza depremsellik etkisi, sağlık gibi bütün bu başlıkları da konuşalım istiyorum. Hemen sözü sevgili Buket Nizamoğlu'na bırakıyorum değerli görüşleri için. Sevgili Tuğbacığım, son yıllarda Türkiye'nin girdiği döngüleri hepimiz bizzat yaşayarak gözlemliyoruz. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem doğa olayları bağlamında oldukça kritik zamanlardan geçiyor Türkiye. Akrep ülkesi olduğumuz gerçekten çok belirgin. Akrep demek krizlerle büyümek, ölüp yeniden doğmak demektir. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk de sanki bunu ayarlamış gibi bizlere 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak hediye etmiş ve bir akrep burcu olmuşuz. Sürekli küllerimizden doğmaya alışmışız adeta. Evet, 2026 yılında yeniden doğuş yapacak mıyız? İnşallah diyelim ama gökyüzüne baktığımda çok sert açı kontakları içerisindeyiz Tuğbacığım. Bu döngüleri atlatmak öyle kolay da durmuyor. Hala bir krizin
eşiğinde dönüp dolaşacağız gibi duruyor. Tabii ki iyi haberlerimiz de illaki var. En azından son bir yıldır Jüpiter'in yükselenimizin üzerinde hareket ediyor olması ilahi bir kudret, bir korunma enerjisi de bizlere verdi diyebilirim. Bunun bir süre daha devam edeceğini iyi bir haber olarak verebilirim. En azından Haziran'ın sonlarına kadar Jüpiter Yengeç transitinin devam etmesi olumlu manada bize bir korunma frekansı da veriyor her türlü iç ve dış tehdide karşı. Bu güzel bir haber desek de ne yazık ki Jüpiter'in daha sonrasında Aslan'a geçmesiyle birlikte 2027'den sonraki süreçlerde biraz daha ülkemizin özellikle doğa olayları bağlamında problematik enerjileri olabileceğini düşünüyorum. 2027 ve 2030 arasını bu anlamda sıkıntılı buluyorum. Mesela geçtiğimiz seneye baktığımızda hatırladığım 3 adet deprem yaşadık. İstanbul merkezli, Silivri merkezli bir 6 küsürlü, yine Balıkesir Sındırgı'da 2 adet 6 küsürlü deprem yaşadık. Bunlar hep iyimser rakamlardı. Biraz evvel dediğim gibi Jüpiter'in yükselenimizde hareket ediyor olması bize böyle çok kaotik, o 2023'te yaşadığımız çok büyük can ve mal kaybı verdiğimiz büyük depremlerin olmamasını sağlattı, öyle diyelim. Dolayısıyla Jüpiteryen tesirler nedeniyle ülkemizin yani öyle çok efsane nitelikte büyük depremler yaşayacağını düşündüğüm bir sene değil aslında 2026 senesi doğa olayları bağlamında. Ama yine de bu önümüzdeki tutulmalar biraz kritik duruyor. Özellikle bu 17 Şubat'taki tutulma, yine 12 Ağustos'taki tutulma biraz ekstrem duruyor. Özellikle bu 12 Ağustos'taki tutulma 1999'daki tutulma derecesine çok yakın merkezli. Gerçi o dönemdeki zodyak daha sert bir zodyaktı ve tutulmayı çıplak gözle ülkemizde izlemiştik. Bunun da tabii ki 99 depremine çok büyük bir tesiri olmuştu. En azından bu Ağustos'takinde böyle bir durum yok diyelim. Ama yine de özellikle Şubat ve Ağustos aylarında tedbiren tutulma döngülerinin tesirleri nedeniyle büyük depremlere açıklık olması ihtimaline karşı ülkemizin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Doğa olaylarıyla başladım hemen. Kesinlikle hem dünyada hem ülkemizde kuraklık en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin özellikle her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili de olsa iç kısımlarının karasallık etkisi çok bariz olduğundan yağışların azalması kuraklığın şiddetini artırdı. Ateş elementindeki bu gezegen toplaşmaları da bunu çok fazla ön plana çıkartacak. Önümüzdeki süreçlerde ne yazık ki o bereketli Anadolu toprakları artık ne yazık ki olmayabilir. Bu anlamda güçlü tarım politikalarının izlenmesi, kuraklığın yavaş gelen bir afet olduğunu idrak ederek en azından önümüzdeki süreçlerde durumu kurtarmak adına bir takım önlemlerin alınması gerektiğini de düşünüyorum. Yine Barbaros Bey'in dediği gibi evet, bir yandan kuraklıkla uğraşırken bir yandan da sellerle uğraşıyoruz ki iklim değişikliğinin böyle çalıştığını da biliyoruz. Makas açıldı çünkü bazı yerler çok yağış alırken bazı yerler hiç yağış almamaya başladı. Bu anlamda tabii sel felaketlerinin de yine çok yoğun olabileceği bir sene olabilir. Sel, heyelan vakaları da aktif olabilir. Sadece Türkiye için konuşmazsak dünya genelinde de volkanik aktivitenin Türkiye'de biraz zor ama dünyada volkanik aktivitenin efsane bir şekilde ortaya çıkması yine söz konusu olabilir. Yani doğa bizi gene bırakmıyor. Doğa olayları hem ülkemizde hem dünyamızda kritik alarmlar verecek, hem atmosferik olarak hem hidrosferik olarak hem volkanik olarak, magmatik olarak enteresan döngülerdeyiz. Evet, Jüpiter üzerinden olumlu ve olumsuz konuşmalar yaptık ama biraz da Plüto üzerinden de konuşmalar yapalım. Plüto uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti natal haritamızın 8. evinde hareket ediyor. 8. ev biraz böyle bankacılık faaliyetleri, vergiler, alacak verecek meseleleri ya da maddi konularla alakalı bir alanı işaret ediyor. Plüton'un bu alandan geçiyor olması maddiyatla alakalı temalarda bir kriz deneyimletiyor bize son 1-2 yıldır. Dolayısıyla ekonomik da zorlanıyoruz.
Tuğbacığım, farkındaysan. Jüpiter'in yükselenimizde olması yoğun bir enflasyonist tesir de veriyor. Bu anlamda peki 2026 düzeliyor mu? Hayır. Plüton'un bir klasiği vardır. Bir şeyleri yeniden inşa ettirebilmek için öncelikle sistemleri yıkar. Daha sonra yenisini yapmaya çalışır. Plüto 8. evimizde takılmaya devam edecek. Bu anlamda ekonomik türbülansımız, ekonomik zorlanmalarımız, krizlerimiz de bu yıl Türkiye için ne yazık ki artarak devam edecek gibi duruyor. Tabii ki dünya şekil değiştirirken teknolojik anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda bir takım değişimler olurken bu ülkemize de bir şekilde yansıma yapacaktır. Ülkemizde de dijital formların ön plana çıkması, ekonomide yeni bir yapılanmanın devreye girmesi, yine türbülanslı bir akışın ortaya çıkması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ama enflasyonist enerjilerin öyle hemen bir anda yok olabileceğini pek düşünmüyorum. Siyasi anlamda baktığımızda Mart ayında başlayan belediyelerle alakalı gündemler, ülkemizin iktidarla muhalefet arasındaki geçirdiği durumlar diyelim, bu yılda da yine bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ülkemizin siyasi gündeminin oldukça karmaşık olduğunu da öngörüyorum. Çünkü ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti natal haritasının 10. evinden, kader noktasından, hükümetle ilgili ya da yönetimle ilgili alanından öyle diyelim bir Satürn ve bir Neptün transiti alıyoruz ve bu büyük bir dönüşüm enerjisini hakikaten veriyor. Kendi içinde biraz belirsizlikler yaratıyor ülkemizin geleceğiyle ilgili. Bir yandan ay düğümü ters dönüşümü yaşıyoruz. Bu Ocak ayında kesinleşecek. Kadersel bir enerji altına girmiş durumdayız. İlerleyen zamanlarda transit Satürn'ün ülkemizin Mars'ına yapacağı karşıt açılar olacak. Yine progres haritamızda ayın Koç burcuna geçerek ülkemizin Mars'ına yapacağı karşıt açılar olacak. Tüm bunlar oldukça hareketli bir sene geçireceğimizi işaret ediyor. Siyasi kanatta hareket, aksiyon bitmeyecek diyor. Yani jeopolitik riskler var. Küresel ölçekte zaten karışık. Barbaros Bey söyledi. Hem Amerika'nın hem Rusya'nın hem Doğu bloku ülkelerinin hakikaten kendi içinde yaşadığı aksiyonlar fazlayken kendi içimizde de ülkemizin böyle bir tuhaf durumu da var. Bir yandan da tabii ki Orta Doğu'yla olan ilişkilerimizin de çok fazla gündeme geleceğini düşünüyorum ben 2026 yılında. Bu anlamda hem iç güvenliğimize bir yandan dikkat ederken bir yandan da dış tehditlere karşı da kendimizi savunmada kalmamız gereken koşullar olabilir. Biraz oraya da sanki dahil olabilirmişiz gibi de geliyor. Siyasi anlamda böyle enteresan durumlar var ama Plüto, transit Plüto ülke haritamızın güneşine kare yapmaya başlayacak. Bu 2027'lerde de devam edecek. Dolayısıyla ülkemizin yöneticileri, liderleri bağlamında da enteresan haberler duyacağımız, nereden baksanız önümüzde bir 2 yıllık süreç var. Çok da uzun beklemeyeceğiz. Hemen 2026'nın ilk aylarında siyasi alanda da çok önemli gelişmeler duyacağız. Devlet adamları ve liderlerin sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti özelinde baktığımızda bu transitin getirileri bağlamında yine bir takım kendi içinde kutuplaşmış ya da kendi içinde ayrılmış olan enerjilerin bir şekilde kova enerjisiyle bir araya gelmesi, toplanması, ülkemizin birlik, dirlik ve huzurunun yakalanması adına İnşallah daha hoş bir intiba bırakacaktır. Hem uluslararası arenada bizim ülkeler açısından görüntümüz bağlamında hem kendi halkımızın psikolojisi bağlamında. Çünkü Satürn-Neptün kavuşumu ülke psikolojisini de çok etkileyecek ve etkilemeye de başladı zaten. Şu anda yolda yürürken hakikaten kaç kişi mutlusunuz diye sorsanız kaç kişi mutluyum diye cevap verir. İnanın Hiç ben kişi, de hiç kişi. bilmiyorum. O Evet. anlamda evet biraz daha psikanalitik gidersek eğer halkın da çok ezildiği, çok zorlandığı, çok sıkıştığı döngüler var.
Henüz daha Koç burcuna geçmedi. Şu an bu yayını yaparken Neptün ve Satürn şu an hala Balık enerjisinde ve Türkiye Cumhuriyeti natal haritamızın ayına kare yapıyor. Biraz dağılmış durumdayız. Gerçekten zorlanıyoruz, sıkışıyoruz. Ama yavaş yavaş dediğim gibi bu 2026'daki krizli dönemleri atlatarak, o krizlerle büyüyerek, küllerimizden inşallah yeniden doğarak yeni bir ülkeyi inşa etmiş olacağız ilerleyen yıllarda. Yine de umutlu olalım. Tabii ki şeyi sormak istiyorum sevgili Buket Nizamoğlu. Şiddet olayları yani bu psikolojimizi bozan da hani haberlerde artık üçüncü sayfa haberiyle doluştu. Çevremiz, etrafımız, her yer, sosyal medyamız. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi psikolojilerimiz bundan çok korkunç şekilde etkilendi. Bu şiddet olaylarının tırmanışı artık son bulacak mı yoksa devam mı edecek? Yani bunu merak ediyorum. Plüto transiti alırken şiddet olaylarının bitmesi öyle kolay olmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllar içinde devam edecektir. Ama daha geniş bir perspektiften bakarsak eğer Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte daha dijital bir dünyaya geçtiğimizde yapay zeka zaten hayatımızda artık yapay zekanın daha da hayatımıza entegre olduğu bir süreci konuşuyorsak eğer ahlaki ve etik değerlerin de yavaş yavaş çözülmeye başladığını, insanların psikolojisinin daha da bozulduğunu, bilinçaltının artık bir robot gibi çalıştığını ve yapay zekanın denetimi altına girdiğini de düşünürsek çok iyi bir tablo ne yazık ki yok Tuğbacığım. Ama tabii ki biz gene de optimist düşünmeliyiz diye düşünüyorum Evet. açıkçası. Ama zor. Akrep ülkesi olarak da çok zor. Yani akrep böyle biraz sever yani bu tip şeyleri, makaslarda gitmeyi çok sever. Bizim doğamızda da var. Zor ama Plüto transit alırken daha da zor. Burada önemli olan bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide gelişmeler olurken sonuçta dünya yeni bir çağa doğru evriliyor. Olumlu manada çok güzel icatlar, keşifler var. Dünya çığır açacak inşallah. Türkiye'de bundan tabii ki nasibini alacak ama tüm bunları yaparken de ahlaki değerlerimizi kaybetmeden yeni gelen nesli bu anlamda doğru koşullarda yetiştirmeyi ve onlara doğru örnek olabilmeyi sağlamamız gerekiyor. Vicdani mahkememizi hiçbir zaman yıkmamamız gerekiyor. Bu biraz öğretmenlerimizle alakalı, ailemizle, anne babamızla, yetiştiriliş tarzımızla da alakalı biliyorsun. Yani bu anlamda ne yazık ki çok güzel bir şey söyleyemedim sana ama dileklerimi de bırakmış oldum. Güzellikler olsun inşallah. Gerçekten Amin. sizin de söylediğiniz gibi umuda, güzel haberlere ihtiyacımız var, iyi şeylere ihtiyacımız var. Umarız gerçekleşsin. Güzel İnşallah. öngörülerin hepsi gerçekleşsin her ikinizin de gerçekten. Peki, sevgili Derviş Barbaros'a geçmek istiyorum ve teşekkür ediyorum sevgili Buket Nizamoğlu'na Türkiye yorumları için ve Derviş Barbaros. Türkiye için hangi başlıkları sıkça göreceğiz 2026'da? Şimdi burada tabii ki Buket Hanım'ın tüm söylediklerine katılıyorum. Evet, zorlu bir döneme giriş yapıyoruz. Bir Akrep Burcu ülkesiyiz ama ben şöyle de biraz hani hep olumsuz yorum yapıyormuşuz gibi olmasın. Aslında giriş kısmında belirttim yani yeni bir başlangıç, hep o yeni bir başlangıç vurgusunu yaptık. Yeni bir başlangıca doğru ilerleyen bir ülke olarak da bakmak istiyorum Türkiye'ye. Evet, çok zorlu dönemlerden geçtik, ekonomik olarak hala büyük bir krizin içerisindeyiz. Ama hiçbir zaman işte akrep zaten küllerinden yeniden doğmayı temsil ettiğinden dolayı da hani dibe vurmadan bunu kişisel anlamda da söyleyebiliriz, ülke anlamında da söyleyebiliriz. Yani yeniden bir başlangıç söz konusu olmaz. Zaten dünyada ekonomik anlamda tamamen bir dibe gidişten bahsediyoruz. Bundan belki Türkiye çok daha olumsuz yönde etkilendi, çok daha önde gidiyor aslında dünyaya kıyasla ama burada ekonomik konusunda evet 2026'da bize çok fazla umut vermiyor. Ben özellikle işte o Jüpiter etkisini zaten Aslan Burcu'na geçecek olan Jüpiter'in bizim için çok hayırlı çalışmayacağının farkındayım. 2025 yılı içerisinde zaten bir üçgen açıyla özellikle 5. evi gören bir Jüpiter çok olumlu etkiler yaratmamışken orada Aslan Burcu'na geçecek olan ve kare açıyla 5. evi görecek olan bir Jüpiter'in
ekonomik açıdan bize çok pozitif etkiler getirebileceğini düşünmüyorum. Özellikle para, borsa, finans, yine bu sanat camiası, spor camiası, belki basına yönelik yine kısıtlamaların önümüzdeki süreçte ve bu yöndeki operasyonların da devam etme ihtimalini düşünüyorum. Ya da bu senenin sonuna doğru birçok olay yaşadık bu konularla ilgili. Bunların devamı niteliğinde gelişmelerle karşılaşabiliriz gibi duruyor. Diğer taraftansa uluslararası alanda yine Buket Hanım az önce bazı noktalarda belki de işte bir çekişme, bir çatışmaya dahil olma ihtimalimiz olduğundan bahsetti. Özellikle Şubat ayının ilerletilmiş haritasına baktığım zaman Mars ve Uranüs'ün bu noktada uluslararası bir çekişmenin içerisine dahil olma ihtimalini güçlendiriyor. İlerletilmiş haritası Türkiye'nin. Şubat ayı yine özellikle Mars tetiklenmesi iç politikadaki çatışmaların çok daha zirve yapacağı bir döneme işaret edebilir. İç güvenliğimizle ilgili konular önem kazanacaktır. Yıl içerisinde dönem dönem iç güvenliğimizi, belki işte dıştan bazı iç politika noktasında müdahaleleri yine daha fazla gözlemleyebileceğimiz, müdahalede bulunulması gibi durumlarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yine Nisan ayı iç güvenlik konularında dikkatli olmamız gereken bir döneme işaret ediyor. Temmuz ayında Plüton'un az önce yine Buket Hanım'ın belirttiği gibi Plüton'un tetiklemesi, içimizdeki gizli örgütlerin, gizli örgütlenmelerin daha fazla yine ön plana çıkma ihtimaline işaret ediyor. İç güvenlik, iç politikada daha dikkatli olunması gereken ciddi bir 2026 sürecine giriyoruz. Muhalefet ve yönetim arasındaki çekişme ve çatışma, işte o Satürn-Mars karşıtlığı döneminde Neptün ve Satürn'ün kavuşduğu dönemleri ciddi etkiler getirecektir. Ama az önce bahsettik, yani yeni ideallerin, daha ideal bir düzenin belki oluşması için de böyle bir çatışmanın, böyle bir çekişmenin belki de bir noktada da muhalefet tarafını da olması gerektiği gibi harekete geçireceğini de düşünüyorum. Zaten bu gibi zorlayıcı açılar bizi biraz da daha iyiye evrilmek için tetikleyici görevde bulunurlar. Bu noktada sürekli olarak muhalefetin belki yönetim tarafından hala müdahale edilmesi, belki de artık muhalefetin de çok daha güçlü bir şekilde kendini ortaya koyması gerekliliğine de işaret edecek. Çünkü 2025'e baktığımız zaman muhalefetin iç konuları noktasında da ciddi çözülmeler gözlemledik. Bu çok ön plana çıkmasa da ne yazık ki bu gündemlerle karşılaştık. Diğer taraftan bakacak olursak önemli tarihler ne olabilir diye 17 Şubat Güneş tutulması Türkiye için oldukça önemli olacak. 28 Şubat özellikle Mars tetiklenmeleri iç güvenlik konularına dikkat çekecek. 3 Mart yine ay tutulması, 18 Mart Mars tetiklenmesi, bunlar yani Mars sürekli tetiklendiği için kısacası hem o iç çekişme, iç politikadaki çekişme hem de biraz da nasıl diyelim iç güvenlik konusunu ön plana getirecek gibi duruyor. Uluslararası alanda baktığımız zaman özellikle denizlerle ilgili konular sürekli gündeme geliyor. Yine iç politikadan çok fazla deniz üzerindeki hakimiyetlerimiz konusunun çok ön plana çıkamadığını gözlemledik 2025'te de, ama arka planda bu yönde gelişmelerle de karşılaştık. Yine birlikler, işte Libya, özellikle Yunanistan, Rum, Mısır, bu alanda önemli kutuplaşmalar ve işbirlikleri söz konusu oldu. Denizlerdeki kaynaklarla ilgili Türkiye'nin biraz avantajlı bir pozisyonda olacağını gözlemleyebiliriz açıkçası yıl içerisinde. Ben bu yönde pozitif gelişmelerle Türkiye'nin aslında hakkını alacağı bir sürece giriş yapacağını söyleyebilirim olumlu bir noktada. Ve şimdi de sıra geldi aslında en merak ettiğiniz bölüme. Tabii ki burçlarımız, yükselen burçlarımız yeni yıldan astrolojik anlamda nasıl etkiler alacak? Yılın en şanslı burçları kimler? Her yılın başında meslektaşlarınız aslında bu başlıkları paylaşıyor. Yeni yılın en şanslı burçları diye. O yüzden ben de o klişe soruyu aslında tabii ki size yönelteceğim. Üzgünüm ama bu soruyu soracağım. 2026 yılının en şanslı burçları hangileri olacak değerli konuklarım? Ben mi söyleyeyim önce? Kimden başlayalım? Şimdi şöyle, Jüpiter şans gezegeni
Tuğbacığım. Jüpiter hangi burca girdiyse orada şans vardır. Jüpiter 30 Haziran'a kadar Yengeç burcunda transitine devam edecek. Geçen seneki gibi. Dolayısıyla yılın ilk 6 ayı Yengeç burçları çok şanslı olacak. 30 Haziran'dan sonra Jüpiter Aslan burcuna geçiş yapacak. Böylece bundan sonraki süreçte de Aslan burçları şanslı olacak. Tabii Jüpiter bir yıl kalıyor girdiği burçta, yani bir yıl boyunca Aslan burçları Haziran itibariyle, Temmuz itibariyle diyelim şanslı olacaklar. Ama bu çok büyük bir klişe, dediğin gibi aslı olan doğum haritalarıdır. Doğum haritanıza göre şanslı ve şanssız döngülerinizi tespit ettirmenizi uzman bir astrologdan öğrenmenizi özellikle öneriyorum. Bunun dışında tabii Güney Ay düğümünün Aslan'da olması bir dezavantaj. Bu arada Aslan burçlarının birazcık böyle ufacık moralleri bozulacak ama Jüpiter'in Güney Ay düğümüyle hareket edeceği zamanlar var sonbaharda. Güney Ay düğümüyle hareket eden gezegenler ne yazık ki enerjilerini kaybederler. Çünkü bir kara deliğin içine girmiş gibi olurlar. Dolayısıyla tam tersi şanssızlıklar daha da aktif olabilir. Tabii ki her Aslan burcu için değil ama hani biz çok böyle genel ve makro bakarsak evet, Haziran'dan sonraki süreç Aslanlar şanslı diyelim, bir sevinsinler. Ama dönemsel olarak bazı tarihler var ki Aslan burçları için zorlu tarihler olacak. Zaten Güneş ve Ay tutulmalarının da Kova Aslan aksında olması onlar için zorlayıcı olacak. Fakat tabii ki hayatlarında yeni bir dönem başlayacak. Yani bunu da unutmamak lazım. Bu da bir Peki. şanstır. Sizin de görüşünüzü alalım Barbaros Bey, bu şanslı burçlarla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de belirttiğiniz gibi yani yılın yarısına kadar baktığımızda Jüpiter Yengeç burcundaki seyrine devam edeceğinden dolayı umarız gerçekten artık o şans enerjisini ortaya koyabilir. Çünkü özellikle Yengeç burcuna geçeceğini söylediğimizde geçtiğimiz sene hani yengeçler böyle büyük bir beklenti içerisine girdi ama orada Satürn'le işte nasıl ki Aslan burcunda Güney Ay düğümüyle kavuşacak, Satürn'le etkileşimi vardı. O yüzden o çok enerjiyi, o şans enerjisini çok iyi hissedemedi yengeç burçları, su grupları olarak baktığımızda. Ama işte Aslan burcu ve Ateş burçlarına olumlu bir etkisi olacağını belirtebiliriz açıkçası. Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte Yaylar, Koçlar, tabii ki baktığımız zaman yine yılın ilk yarısında Teraziler ve Oğlaklar da yine şanslı görünebilir. Belli alanlarda şansları olacaktır. Yengeç burcunun ikinci evine geçecek olan bir Jüpiter'den bahsettiğimiz için belki işte yengeç burçları maddi alanda o fırsatları daha iyi görebilecekler ama belirttiği noktaya da Buket Hanım'ın dikkat edilmesi gerekecek. Aslan burçları evet kendi alanlarında bu enerjiyi hissedeceklerinden dolayı özellikle belki olumlu kişisel haritalarında olumlu gezegenlerle etkileri de olursa üçgen açılar, 60'lık açılar gibi o Jüpiter etkisini çok daha güçlü hissedebilecekler. Bu sadece Aslan burçları için değil, genel olarak yani o yüzden Buket Hanım'a çok katılıyorum. Yani kişisel haritamızı ve gezegen derecelerimizi bilmemizin büyük önemi var. Çünkü o belki de sizin haritanızda hiç etkisi olmayacakmış gibi duran Jüpiter haritanızdaki bir noktaya bir üçgen açı yaptığı zaman size fırsat kapılarını, şans kapılarını aralayabilir. O yüzden de özellikle Haziran sonrasında Aslan burcuna geçecek Jüpiter'in derecelerini ve Güney Ay düğümüyle kavuştuğu noktaları dikkatli takip etmemiz en azından önceden bizi bazı talihsiz durumlara karşı da hazırlıklı olmamız noktasında destekleyecektir. Dilerseniz artık burç bazındaki yorumlara geçelim ve Koç burcuyla başlayalım. Ekran başında muhtemelen bekliyorlar. Mutlu yıllar diliyoruz tabii ki öncelikle ve buyursunlar Tabii Derviş ki. Bey, sizinle başlayalım. Koç burçları tabii ki Jüpiter'in ona etkisini yılın ilk döneminde Haziran'a kadarki dönemde hala 4. evde hissedeceklerinden dolayı özel hayatlarında aile hayatıyla ilgili ev, emlak, yuva, barınma gibi konularda daha avantajlı bir dönemde olacaklar yılın ilk yarısında bu konularla ilgili. Tabii ki Haziran sonrasında onları çok iyi destekleyebilir Jüpiter. 5. evlerine geçecek. Aşk hayatları oldukça canlanabilir. Yaratıcılıkları, yetenekleriyle kendilerini ortaya koyabilecekleri çok önemli bir döneme giriş yapacaklar bir yıllık süreçte. O yüzden sadece işte o Güney Ay düğümü noktasına biraz dikkat etmeleri gerekliliği söz konusu olacak ama yaptıkları girişimler onlar için büyük avantajlar getirebilecek. Sözleşmeler, anlaşmalar noktasında da
olumlu gelişmelerle karşılaşma ihtimalleri söz konusu olacak. Burada Uranüs'ün 3. evlerine geçmesiyle birlikte de eğitimle ilgili konularda, ticaretle ilgili konularda da belki de çok daha avantajlı gelişmelerle karşılaşma ihtimalleri olacaktır. O alanda belki de ne yapmaları gerekliliğini çok daha net görebilecekleri, özellikle daha inovatif, bilgisayar odaklı şeylere, daha teknolojik konulara odaklanmalarının belki bu süreçte avantaj getirebileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak bu alanlarda şanslı olacaklar. Aşk hayatları, özellikle bu konudan izleyicilerimiz bizlere soru soruyor. İşte ekonomisi nasıl olacak, aşk hayatı nasıl olacak diye. Özellikle Haziran sonrasında zaten işte o Jüpiter 4. evlerindeyken o alanda o fırsatı değerlendiriyorlarsa özel hayatları temelinde, belki bakış açılarını değiştirme noktasında yine avantajlı kullanıyorlarsa, sonrasında da yeni girişimler yapmak için o hazırlık sürecini oldukça pozitif şekilde kullanabilecekler gibi duruyor. Sabırsızlık noktasında biraz dikkatli olmaları gerekecek. Cesaret noktasında biraz dikkatli olmaları gerekecek yıl içerisinde. Özellikle 17 Nisan'daki yeni ay onlar için önemli olacaktır. Harekete geçmek için güzel bir tarih olabilir. Buket Nizamoğlu'nun eklemek istedikleri varsa tabii ki alalım. Kesinlikle Barbaros Bey'in dediklerine katılıyorum. Satürn-Neptün Koç kavuşumu itibariyle Koç ve yükselen koçların biraz sağlık koşullarına yıl genelinde dikkat etmeleri faydalı olabilir diye bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle dişler, dizler, kemikler, enfekte koşullara karşı. Belki biraz daha ilk etapta bu kış döngüleri, biraz daha Koç burcunun ilk günlerinde doğanlar falan da olabilir. Yani daha o anlamdaki ilk günler, ilk derecelerde gezegen yerleşimleri olanlar öncü burçlarda bu anlamda önemli diye düşünüyorum, ama koçlar büyük bir sorumluluk yüklenecekler bu sene. Yılmasınlar, korkmasınlar, çünkü korku ve kaygıları da artacak. Alttan güzel çalışan enerjiler de var. Biraz böyle aceleciliklerini, hırslarını, agresif taraflarını törpülemek üzere Satürn onlara doğru geliyor, ama korkularını da artırıyor. Biraz sanki hayallerle gerçekleri dengelemeleri gerekiyor. Kendilerini de dengelemeleri gerekiyor diye düşünüyorum, ama fiziki ve psikolojik sağlığa dikkat edilmesi gereken bir sene. Peki boğa burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili Buket Nizamoğlu yorumuyla 2026 boğa etkisi. Buyursun. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, 2026 yılında en büyük değişim ve dönüşümleri iş hayatları üzerinden yaşayacaklar. Kariyerleri bazında, meslekleri bazında çok önemli tesirler alıyorlar. Çok büyük değişimler var. Belki terfi yönünde, belki sektör değişikliği yönünde veya hiç iş hayatı olmayan bir boğa burcunun iş hayatına geçmesi bağlamında da olabilir. Uranüs'ün ikizler burcuna geçecek olması, para hanelerinde hareket ediyor olması boğa burçlarının daha teknolojik konularla iç içe olacağını, belki biraz daha dijital sahalarla entegre bir şekilde iş hayatlarına geçiş yapabileceklerini de anlatıyor olabilir. Yani artık eski kalıpsal düzenlerinde değiller. Şu ana kadarki çalışma stillerinin ya da şu ana kadarki para kazanma şekillerinin değişime geçeceğini gösteren bir 2026 var. Tutulma aksları daha çok aşk hayatlarıyla, sosyal camialarıyla ilgili gündemleri açığa çıkartıyor. Şubat ve Ağustos ayları bu anlamda önemli. Yine Mart ayı çok önemli. Bir takım kapanışlar yaşayabilirler. İlişkileriyle ilgili problemleri olan bir boğa burcuysa toksik ilişkilerin bozulması, çözülmesi ya da sonlanması gibi durumların söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Haziran itibariyle, 30 Haziran itibariyle Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi pek çok boğa burcu için yatırım fırsatlarını açığa çıkartacak diye düşünüyorum. Hatta belki bazı bekar boğa burçları için evlenme gibi konuları da aktif edebilir önlerindeki bir yıllık süreçte. Ev alma, ev satma, taşınma, miras konuları bağlamında da oldukça kısmetli bir akışları var. Fakat Kiron'un boğada hareket edecek olması 19 Haziran'la 18 Eylül tarihleri arasında boğa burçlarının biraz sağlık koşullarına dikkat etmesi, yine yatırımlarını yaparken bir parça yine dikkatli davranışlar sergilemesi
de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sevgili Derviş Barbaros, eklemek istedikleriniz varsa alalım. Oldukça hemfikirim ben de Buket Hanım'la. Orada gerçekten de teknolojik alanlarda, belki inovasyonla ilgili konularda, bilgisayar temelli alanlarda daha iyi kazanç elde etmeye açık olabileceklerini düşünüyorum ben de açıkçası. Genel olarak 2026 içerisinde aşk ve para konuları iyi seyredecektir. Bu konulara biraz doğru odaklandıkları takdirde kazançlı çıkabilecekleri bir sene olacağını ben de düşünüyorum. İkinci yarısında özellikle yılın yine aile, yuva konuları daha fazla ön planda olacak ve avantajlı olacaklar. 17 Şubat'taki tutulma özellikle mesleki konularda onlar için önemli etkiler getirecektir. Özellikle de belki çok hoşlanmadıkları işleri yapıyorlarsa bu döneme biraz daha dikkat etmeleri gerekebilir. Peki hemen ikizlere geçiyoruz. Öyleyse Derviş Barbaros, İkizler Burcu 2026'yı nasıl geçirecek, öngörüleriniz nelerdir? İkizler Burcu özellikle zaten Jüpiter'in Yengeç Burcu'nda hala seyrine devam edecek olması sebebiyle maddi konularda 2025'te şans yakalamışlarsa biraz, özellikle ki ben yakaladıklarını da düşünüyorum en azından gözlemleyebildiğim kadar. Evet, o Satürn etkisinden sonra Jüpiter biraz güzel etki getirdi onlara maddi konularda. Özellikle gezegenleri de tetiklendiyse bazı noktalarda finansal konularda yine avantajlı olmaya aslında devam edecekler. Çünkü bu kez de 3. evde Aslan Burcu'nda Jüpiter'i deneyimleyeceklerinden dolayı da ticaretle uğraşan ikizler, ki onlar ticarete yatkındırlar, bilgi paylaşma, işte sosyal medya üzerinde girişim yapanlar açısından da yine el becerileri, zanaatla uğraşan ikizler burçları için oldukça güzel etkiler getirecektir. Avantajlı pozisyonları olacaktır. İletişim konusunda zaten Uranüs onlara bir noktada avantaj getirecektir. İletişim becerilerini belki de çok daha parlatabilecekleri bir dönemden geçecekler. Satürn ve Neptün kavuşumunu onlar bu süreçte 11. evlerinde deneyimleyecekler. Burada sosyal çevre ilişkilerine, belki de içinde bulundukları sosyal yapıları biraz sorgulama ihtiyacı duyabilirler. Sıfırdan yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirler. Bu alanda neyin doğru, neyin biraz hayal ürünü ya da gerçek dışı olabileceğini netleştirmeleri gerekecek açıkçası. Çünkü belki de dahil olmak istedikleri sosyal gruplar, arkadaş grupları veya geleceklerini şekillendirmek istedikleri konuların onlara getirisinin ne olabileceğini çok netleyemeyecekleri, en azından başlangıçta çok net göremeyecekleri ama sonrasında daha hedeflerine odaklanacakları, bu yönde avantaj kazanacakları bir süreç olabilir gibi duruyor. 15 Haziran'daki yeni ay onlar için özellikle harekete geçmek için güzel bir tarih olacak. 17 Şubat'taki tutulma onları özellikle yurt dışı bağlantılı konularda da olumlu yönde tetikleyebilir. Güzel etkiler alacaklar. İkizler burçları yine bu yılın en şanslı burçları arasında da gösterilebilir. Çok güzel. Yorumları bekliyoruz yıl boyunca sevgili ikizler izleyicim. Ve hemen Buket Nizamoğlu'na dönmek istiyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alalım. Evet, ikizler burçları gerçekten yılın şanslıları arasında alınabilir. Özellikle maddi fırsatlar, ticari fırsatlar çok fazla olacak. Zaten Uranüs'ün ikizlere geçişiyle birlikte çok büyük bir değişime geçiyorlar artık Nisan ayı itibariyle. Hayatlarında böyle her şey 180 derece değişiyor. Tipleri bile değişebilir. Evet. Ben de bekliyorum bir yükselen ikizler olarak, bakalım ne olacak. İmaj değişikliği. Göreceğiz o zaman. Evet. Takipçiniziz Derviş Bey. Aman aman. Peki Uçuk kaçık hemen bir şey olurmuş. böyle enteresan. Peki mutlu yıllar diliyoruz ve yengeç burçlarına Evet, geçelim. evet. Sevgili Buyursunlar. yengeç ve yükselen yengeçler, Jüpiter'in hali hazırda Yengeç burcunda seyahat ediyor olması 30 Haziran'a kadar şans, kısmet, rızık enerjisini vermeye devam ediyor. Ama 30 Haziran'dan sonra da Jüpiter para hanenize geçiş yapacak. Bu anlamda gene de kısmetli bir yıl diyebiliriz. Ama bir yandan da Satürn Koç, Neptün Koç transiti aldığınızı düşünürsek
Evet, hayatın bir yönünde şanslar, bir yönünde şanssızlıklar da deneyimlenebilir gibi geliyor. Özellikle iş ve kariyerle ilgili yeni bir rota çizilmesi gerekiyor sanki hayatınızda. Belki bu anlamda biraz ideallerinizi ve hayallerinizi ön plana çıkartmanız gereken bir sene olabilir ve bunun sorumluluğunu almanız gereken bir sene olabilir ve böyle yapacağınızı da düşünüyorum. Yani belki çok uzun zamandır yaptığınız bir iş var ve çok mutsuzsunuz bu işle ilgili. Hep hayal ettiğiniz bir şey var. Artık onu yapmak adına kolları sıvayacağınızı da düşünebiliriz. Bu önünüzdeki ilk etapta 2 yıllık süreç, daha sonra 14 yıllık sürece de yayılan bir sinerji olacak. Ay tutulması ve güneş tutulmalarının tesirlerini yıl içerisinde hem iletişimsel alanlarda hem maddi alanlarda hem de uluslararası konular üzerinde alıyorsunuz. Bu saydığım temalarla alakalı zaman zaman bazı problemler, sorunlar yaşama ihtimaliniz var Şubat, Mart ve Ağustos döngülerinde, ama yıl içerisinde yengeç burçlarının genel olarak tatlı, sempatik bir akışı var. 30 Haziran'la 25 Temmuz arasında Merkür'ün yengeç burcunda retro yapacak olması, yani yaz döneminde biraz böyle geçmişe ayna tutan olayları açığa çıkartabilir. Belki çok önemli adımları buralara çok da denk getirmemek faydalı olacaktır, özellikle yeni adımlar bağlamında. Geçmişi düzenlemek adına bu Merkür Retro dönemini kullanabilirsiniz. Plüton'un 8. evinizde hareket ediyor olması maddi konularla alakalı bir dönüşüm isteyen bir enerjiyi devreye sokuyor. Özellikle ortaklık kazançlar bağlamında, belki eşiniz varsa eşinizle ilgili maddi olaylarda da çok enteresan döngüler yaratıyor. Yengeç ve yükselen yengeçlerin genel olarak yine şanslı etkiler aldığını söyleyebilirim. Zaten yılın şanslıları arasında da almıştık. Teşekkürler. Sevgili Barbaros Derviş, eklemek istedikleriniz yengeçler için. Evet, şanslılar. Özellikle işte Jüpiter'in para hanelerine geçmesiyle birlikte. Burada şuna biraz dikkat etmeleri gerekecek. Buket Hanım da altını çizdi ama özellikle o Jüpiter'in Plüton'la karşı karşıya geldiği döneme, ki bu yaz aylarına işaret ediyor, Ağustos gibi. O döneme biraz dikkat etmeleri gerekecek. Çünkü maddi alanda vurguladığı gibi Buket Hanım'ın ciddi bir değişim dönüşüm süreci onları bekleyecek. Zaten ben özellikle 2025 yılı içerisinde de yengeç burçlarının daha fazla işte o mesleki konulara odaklandığını, o alana yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Uranüs'ün yine 12. evlerine geçişi, Plüton'un 8. evlerinde oluşu içsel dönüşümü de vurguluyor gibi görünüyor. Bence hem kariyer hem statü hem de kendi içlerinde manevi değerleriyle ilgili ve değişmesi ya da arınmaları gereken konularla ilgili de ciddi gelişmelerle karşılaşabileceklerini ve bu değişim dönüşüm fırsatını da mutlaka değerlendirmelerini, hayatlarında ne varsa mutlaka çıkarmak için 2026'ya, yani olumsuz etki eden onlara ne varsa çıkarmak için bence 2026'yı pozitif yönde değerlendirmelerinde fayda var. Peki, yorumları bekliyoruz. Teşekkür ediyorum ve Aslan Burcu'na geçiyoruz. Buyursunlar. Tabii ki burçlarına dediğimiz gibi Jüpiter'in geçmesiyle birlikte dikkat çekecekler. Burada en fazla şunun altını çizmek isterim. Çünkü Güneş burcu Aslan olanlar, tabii ki o Güneş-Jüpiter kavuşumunu bir noktada tetiklenecek, Güneşleri Jüpiter tarafından bu dönem içerisinde o ego patlamasına biraz dikkat etmeleri gerekecek. Yani zaten sabit bir enerji, Jüpiter de o Güneş'i tetiklediği zaman özellikle yani değişme ya da başkalarının görüşüne de değer verilmesi gereken durumlarda biraz problem yaratabilir. Buna dikkat etmeleri gerekecek. Özellikle Satürn ve Neptün kavuşumu 9. evlerinde kendini göstereceğinden dolayı belki biraz inançlarını, yaşam felsefelerini yenilemeleri gereken bir sürece evrildiklerini de gözlemleyebilirler. Bir diğer taraftan Uranüs'te 11. evine geçeceğinden dolayı Aslan Burcu'nun hem yaşama bakış açılarını, yaşam felsefelerini bir taraftan yeniden yapılandırırken burada biraz kafaları da karışabilir tabii ki, ama Uranüs'ün de 11. evdeki etkisiyle birlikte de geleceklerine de artık çok daha uyanık bir şekilde, uyanmış bir şekilde bakacaklar. Yani gelecek onlar için artık daha net olabilecek, çok daha belirli projeleri, çok daha vizyoner projeleri olabilecek bu alanda.
Plüton evlilik ve ilişkiler alanlarını dönüştürebilir bu süreçte. Buna karşı da biraz dikkatli olmaları gerekecek. Yine Ağustos döneminde o Plüton ve Jüpiter karşıtlığı orada bir stres yaratacak, bu alana biraz dikkat etmeleri oldukça önemli yaz aylarında. Kiron onların 10. evlerine geçecek bu yıl içerisinde. O yüzden kariyerle ilgili konulara biraz dikkat kesilmeleri gerekecektir. Geçmişte yaptıkları kariyer hatalarını tekrarlamamak üzere çok dikkat etmeleri gereken de bir döneme giriş yaptıklarını söyleyebiliriz. Evet, şanslı olacaklar ancak bu noktada da biraz kariyer konuları önem kazanacak yılın ikinci yarısından sonraki süreçte. Peki, çok teşekkürler. Mutlu yıllar diliyoruz aslanlara da ve yorumları bekliyoruz tabii ki videonun altına. Aslan için değerli Buket Nizamoğlu'nun eklemek istedikleri varsa hemen değerli Aslanları konudan biraz alalım. torpilli anlattık sanki. Videonun başında da biraz bilgiler vermiştik. Ama bir küçük bilgi Olsun, o ben de kadar. eklemek istiyorum. Tabii yani karşımızda bir Aslan burcu olunca, değil mi? Teşekkür ederim. Peki, ilişkilere biraz dikkat etmeleri gerekecek Aslan burçlarının. Yani Plüton'un Kova'da olması hali hazırda zaten epeydir böyle. Bu anlamda 7. evleri çok fazla etki alıyor. Özellikle toksik ilişkiler ya da sıkıntılı, temeli sağlam olmayan ilişkiler bağlamında belki biraz daha tutulma döngülerinde daha dikkat ederek davranışlar sergilemeleri iyi olabilir. Yine sağlıklarına da bir parça dikkat etmelerini önereceğim. Özellikle Şubat ve Ağustos döneminde. Teşekkürler ve Başaklara geçiyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz Başaklar. Evet, evet. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, uzun zamandır aslında yorgunsunuz biliyorum. Güney Ay düğümünün Başak Burcu'nda hareket ediyor olması itibariyle çok fazla yüzleşme yaşadınız. Çok büyük sıkıntılar, kayıplar, zorluklar geçirdiniz. 2026 bu anlamda biraz daha geçtiğimiz seneye göre daha iyi gibi duruyor ama düzen oluşturmaya, bırakmalara, yeniden rota oluşturmaya devam edeceksiniz. Neticede Kuzey Ay düğümünün Kova'da olması, 6. evinizde hareket edecek olması, tutulma akslarını burada yaşayacak olmanız yeni bir düzen oluşturmakla alakalı, özellikle iş hayatınızla ilgili, eğer iş hayatınız yoksa normal gündelik yaşantınızla ilgili bir düzen oluşturma istiyor sizden. Tabii ki Balık Başak aksındaki tutulmalar da sizi zorluyor. Hala bu yıl çünkü bu tutulmalar da devam edecek. İlişkiler yönünde ve sağlık yönünde bir takım imtihanlar devam edecekmiş gibi dursa da manevi anlamda çok güçleniyorsunuz bu sene. Jüpiter'in özellikle 30 Haziran'dan sonra Aslan Burcu'na geçişi manevi, ruhsal ve bilinçaltı düzeyinde çok güzel açılımlar yaratıyor ve size çok güçlü ilahi korumalar veriyor. Ama 30 Haziran'a kadarki süreçte de sosyal camianız üzerinden büyük şanslar, kısmetler ve rızıklar kazanma ihtimaliniz var. Yeni camialara girme, yeni insanlarla tanışma, yeni kısmetler bulmakla alakalı güzel açılımlarınız olacağını düşünüyorum ama Başak ve yükselen Başakların belki de diğer burçlara oranla bir parça daha sanki sağlıklarına ekstra dikkat etmeleri gereken bir sene diyebilirim. Derviş Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Özellikle Satürn-Neptün etkisini onlar 8. evde alacaklarından dolayı zaten 2025'te biraz ipucu almışlardır o konularda da. Özellikle yaz döneminde güzel etkiler alacaklar. Buket Hanım'ın altını çizdiği gibi o manevi anlamda, iç huzuru anlamında, belki biraz o kendileriyle yüzleşme anlamında oldukça olumlu etkiler alacaklar. Diğer taraftansa kariyer alanında onlar Uranüs'ü ağırlayacaklarından dolayı bu alanda da güzel bir etki alabileceklerini düşünüyorum. Çünkü jenerasyon gezegenleri birbirlerini olumlu açılarla destekliyorlar bu yıl içerisinde. Fırsat kapıları onlar için belki de gerçekten bu sene içerisinde aralanacaktır. Başak burçları aslında en çok zorlanan burçlar 2025 yılı içerisinde. Tutulmalar evet hala onları etkileyecek gibi görünüyor ama Jüpiter'in işte o 12. evde olması onları Buket Hanım'ın da altını çizdiği gibi gerçekten bir koruma kalkanı altına alacak. Şanslı olabilecekler yine. Belki diğer burçlar kadar hissedemeyebilirler ama en azından olumsuzluklardan, şanssızlıklardan ya da kontrol dışı gelişmelerden minimum düzeyde etkilenebileceklerini 2025 sonrasında söylemek belki onları biraz rahatlatır, yüreklerine su serpebilir.
Peki hemen teraziye geçiyoruz. Buyursunlar. Onlar da kariyerle ilgili konularda avantajlı olabilirler bu sene içerisinde temel olarak baktığımız zaman. Güzel etkiler alacağını düşünüyorum. İlişkilerle ilgili konularda yine daha odaklı olacaklarını, bu alana daha fazla çekilebileceklerini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısı özellikle onların da kariyerle ilgili konularda yılın ilk yarısında Jüpiter nedeniyle avantajlı olacaklar. Sonrasındaysa yine onlar da sosyal çevrelerinden büyük fayda görebilecekler. Belki yeni çevreler edinmenin ya da geleceğe yönelik hedef ve projelerini şekillendirmenin onlar için avantajlı bir dönemi olacak diyebiliriz 2026 dönemi. İlişkiler noktasında tabii ki evlilik noktasında, ortaklı işler noktasında biraz bir kafa karışıklığı Satürn-Neptün kavuşumu sebebiyle yaşayabilirler. Bu alanda bir sınav vermeleri gerekebilir, yeni bir sınav vermeleri gerekebilir. Onlar da ilişkilerini yapılandırmak, ilişkilerinin geleceğini yapılandırma noktasında ciddi bir sınav verecekler gibi duruyor. Özel hayat odaklı olacaklarını bir kez daha belirtmekte gerçekten yarar var. Kendilerini yetenekleri ekseninde değiştirip dönüştürecekleri, belki çocuklarıyla ilgili, aşk hayatlarıyla ilgili konulara biraz daha farklı bakmaları gerekecek. Geçmiş alışkanlıklarından bu yaşam alanlarında biraz kendilerini artık arındırmaları gerekecek diye düşünüyorum. Yurt dışıyla bağlantılı konularda da Uranüs etkisiyle belki de bir açılım yaşayabilirler. Özellikle sosyal medya girişimleri ve daha geniş kitlelere erişme çabalarının da bu dönem içerisinde özellikle teknolojiye de biraz ayak uydurdukları takdirde büyük bir yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Terazi burçları yine bence şanslı burçlardan bir tanesi. Çünkü hem kariyer alanında yılın ilk yarısında, sonrasında da özellikle toplum önünde görünür olmak istedikleri alanlarda da şans yakalayacaklar ve sosyal çevrede onları bu noktada destekleyecek. Peki Buket Nizamoğlu, eklemek istedikleriniz varsa terazi burcu için. Evet, teraziler Satürn enerjisini alacaklar neticede. Bir parça zorlanabilirler ama gene de komple şanssız değiller. Barbaros Bey'e katılıyorum. Yani genel olarak biraz zorlandıkları zamanlar olsa da nispeten iyi bir sene diyelim. İlişkilere biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlığa biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Birçok terazi burcu için yurt dışına çıkış gibi bir durum da aktif olabilir bu sene. Ya özellikle Nisan'dan sonraki süreçte yurt dışı ile ilgili konular çok aktifleşecek ve bol bol da gezecekler diye düşünüyorum. Oo, ne güzel. Ani seyahatleri falan çok olabilir. Yeni Peki. yerler, yeni insanlarla tanışabilirler. Bu da onların dünya görüşlerini değiştirmeleri ve dönüştürmelerine fayda sağlayabilir. Hemen akreplere geçiyoruz. Buyursunlar. Evet, sevgili akrep ve yükselen akrepler 2026 senesinde biraz iyi, güzel şeyler var desek de zaman zaman zorlanacağınız durumlar da olacak. Özellikle en şanslı olduğunuz alan iş ve kariyerle ilgili alanlar ama özellikle Haziran'dan, Temmuz'dan sonraki süreçte iş bekleyen akrepler için çok güzel, kısmetli, böyle güçlü maaşları olan, kallavi maaşları olan, rızıklı bir enerjisi olabilir. Ama oralarda gene Jüpiter'in gireceği sert açık kalıpları da olacağı için dönemsel zorluklar da söz konusu olabilir. Ondan önceki dönemde yani yılın ilk 6 aylık sürecinde de uluslararası konularda şans ve kısmetleri var. Ama biraz sanki zaman zaman kendilerini mutsuz hissettikleri, şanssız hissettikleri, zorlandıkları, yüklerinin çoğaldığı, sorumluluklarının arttığı, angaryaların çoğaldığı bir etki de var. Özellikle kış dönemi, Ocak ve Şubat döneminde sanki biraz angarya yükler varmış gibi de geldi bana. Sorumluluk artışları var ama bunlar özellikle iş hayatı olan akrep burçları için yeni bir planlama dönemini de işaret ediyor diyebiliriz. Sonbahar döneminde Venüs'ün Akrep burcunda retro yapacak olması ilişkiler yönünde dikkatli olmaları gerektiğini anlatıyor. Ex aşklarla ilgili gündemler sonbahar döneminde çok aktif olabilir. Bu dönemde özellikle 2 Ekim'le başlayan retro döneminde çok önemli radikal kişisel bakımla ilgili konularda kararlar almamalarını özellikle öneriyorum. Yeni bir ilişkiye başlamak adına da çok uygun bir dönem olmayacak. Plüto uzun zamandır 4. evinizde bu sene de bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla köklü, radikal, büyük bir değişim içerisindesiniz. Pek çok akrep ve yükselen akrep için ev değişikliği
öngörebiliriz. Bu belki isteyerek olmayabilir, belki zoraki şartlarla diyelim olabilir. Yani yeniden yapılanması, belki bir evin kentsel dönüşüme gitmesi bazında vesaire de olabilir diye düşünüyorum. Ama temelden gelen büyük bir değişim enerjisi var. Özellikle ev, hane, yuva, aile ile ilgili konularda çok büyük revizyonlar var. Yine 25 Ekim ile 14 Kasım arasında da Merkür'ün Akrep Burcu'nda retro yaptığını düşündüğümüzde hakikaten sonbahar döngüleri çok fazla dejavu tesirleri olacak. Geçmişe çok fazla yansıma yapıyor. Yani bir takım yeni adımları ve planlamaları varsa akrep burçlarının bunu daha çok sonbahara bırakmadan yapmaları daha iyi olacakmış gibi geldi bana ama muhtemelen de yapacaklar diye düşünüyorum. Evlenmeyle ilgili konuların da aktif olabileceğini düşündüğüm burçlardan bir tanesi diyebilirim. Hayırlısı olsun o zaman. Peki Derviş Bey neler eklemek istersiniz akreplere? Teşekkürler Buket Nizamoğlu. Buket Hanım o kadar detaylı açıkladı ki bana çok bir eklenecek nokta bırakmadı ama şöyle yani o ev emlak özel hayat teması özellikle 17 Şubat'ta vurgu kazanacak. 28 Ağustos tutulması yine aşk konularını biraz tetikleyebilir, bu konuda şanslı olabilirler. Evlilik konusunda evet yine şanslı burçlardan biri olabilir. Özellikle bu noktada Jüpiter'i statü hanesinde taşımalarından dolayı maddi konularda şanslı olacaklarını ben de düşünüyorum. Ben akrep burçlarında özellikle kariyerle ilgili konularda bir yükseliş gözlemledim genel olarak bu yıl içerisinde. Bunun artık daha büyük bir fırsat haline dönüşeceği önemli bir yıl deneyimleyebilirler açıkçası 2026 içerisinde ve Buket Hanım'ın dediği gibi de o Venüs retrosuna biraz dikkat etmeleri gerekecek. Peki. Ekim ayında o da, onu da belirtmiş olalım. Akrepler Ekim'de Venüs retrosuna dikkat ediyorsunuz. Yorumları da alırız tabii ki. Ve yaylar, mutlu yıllar diyelim ve Derviş Barbaros 2026 Yay burcu yorumları, öngörüleri. Yay burçlarına baktığımız zamansa özellikle onlar için tutulmalar noktası yine önemli olacak. 3 Mart 28 Ağustos tutulmaları ailevi konularda onlar için daha öncelikli olacak. Zaten yay burçlarının ben 2025 yılı içerisinde de daha fazla özel hayat, ev, yuva, emlak konularının vurgulandığını gözlemledim. Bu konularla ilgili de özellikle işte 3 Mart 28 Ağustos dönemi yine bu konulara biraz vurgu yapacak gibi görünüyor. İşte o balık başak aksındaki tutulmalar hala onların hem kariyer alanlarını hem de özel hayat, ev, yuva, emlak bu gibi konuları yapılandırmaları için tetikleyecek gibi görünüyor. Diğer taraftan finansal alanda da özellikle yurt dışı kaynaklı konularda avantajlı olabileceklerini düşünebiliriz. Jüpiter 4. evlerini balık burcunu da temsil ettiğinden dolayı emlak sektörüyle ilgili alanlarda bu özel hayatla ilgili konularda da başarılı, şanslı ve avantajlı gelişmelerle karşılaşabileceklerini düşünüyorum. Yeni bir dönem başlayabilir açıkçası onlar açısından bu konularla ilgili ama özellikle de yurt dışı bağlantılı gündemleri varsa 2026 içerisinde özellikle Haziran sonrasında bu alandan fırsat kapılarının aralanacağını söyleyebiliriz. Uranüs 7. evlerine giriş yapacak. Tabii ki Uranüs'ün burada belki de onların ilişki hayatına bakış açısını yenileyeceğini de düşünebiliriz ama özellikle haritalarında stres yaratabilecek dereceleri olan, gezegenleri olanlarında ayrılıklara, belki de kırgınlıklara, çatışmalara karşı biraz dikkat etmeleri gerekebilir. Yine iş alanındaki rekabet konuları daha fazla vurgu kazanacaktır. Plüton onlar için 3. evlerinde kendini göstereceğinden dolayı da ticarete bakış açıları belki değişebilir. Yine yakın akraba ilişkileri yine burada süregelen sorunlardan artık kendilerini kurtarmanın zamanı geldiğini düşündürebilir bizlere ama bazı artık geçmişte edindikleri bilgilerin hala hayatlarında uygulamaya çalıştıkları bazı pratiklerin de geçerliliğini yitirdiğini gözlemleyip burada artık kendilerini güncellemenin zamanı geldiğini de gözlemleyebilecekler. Yılın ilk yarısında Jüpiter Yengeç burcunda ilerleyeceğinden dolayı da ortak gelir haneleriyle ilgili yine alacak verecek nafaka gibi konularda da şanslı bir süreçten geçebileceklerini söyleyebilirim. Özellikle çalışma hayatında da geçmiş dönemde yaptıkları
hataları tekrar etmemek için dikkat etmeleri gerekecek. Satürn Neptün 5. evlerinde olacak. O yüzden aşk hayatlarıyla ilgili konulara biraz dikkat kesilmeleri gerekecek. Özellikle yeni girişimler yaparken kafaları karışabilir. Çok da riskli girişimler bu yıl içerisinde onlara önerilmeyecek. Çok öneremeyeceğim de diyebilirim. Buket Nizamoğlu, eklemek istedikleriniz varsa Yay burcu için. Aslında Barbaros Bey'e katılıyorum. 7. eve giren bir Uranüs gerçekten problematik çalışabilir. Bu anlamda 26 Nisan'dan itibaren önlerindeki 7 yıllık süreçte ilişkilerde ciddi anlamda dikkat isteyen koşullar var. Ama olumlu manada Uranüs'ün 7. eve girmesi bekar yay burçları için ani yıldırım aşklarını ve evlenme kararlarını da tetikleyebilir aslında. Bu doğum haritasına göre de değişebilecek bir durum. Ve Oğlak burcuna geçeceğiz. Evet, Hemen. evet sevgili burçtaşlarım, Oğlak ve yükselen Oğlaklar 2026 senesi sizlere neler getirecek diye baktığımızda maddi meselelerin ön plana çıktığını gözlemliyorum aslında. Parayla ilgili konularda yeni projeler var, yeni adımlar var. Belki çalışma şeklinizi, çalışma stilinizi değiştirip dönüştürecek koşullar da olacak ya da para kazanma şeklinizi değiştiren koşullar olacak. Fakat dipten gelen bir Satürn ve Neptün Koç transiti deneyimlediğiniz için ailevi konularda bir takım sorumluluklar alınması gereken bir sene olabilir. Yanı sıra ev ve oturduğunuz coğrafya ile ilgili radikal kararların devrede olabileceği bir senede olabilir. Bazı Oğlak ve yükselen Oğlakların belki tayinleri çıkabilir, taşınmalar yapabilir, ev içerisinde bir takım değişimler söz konusu olabilir. Kısacası önemli bir sene. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, Mart ve Ağustos aylarındaki tutulmalar, uluslararası konular, iletişim, ticaret, eğitim, akademik alanlarla ilgili meseleleri çok ön plana çıkartacak ve buralarda bazı son kararlar almanızı gerektiren koşullar var. Kiron'un Boğa'da hareket edecek olması özellikle 19 Haziran ve 18 Eylül tarihleri arasında belki çocuk sahibi olmak isteyen Oğlak ve yükselen Oğlaklar için çok güzel bir zamanlama yaratamayabilir ya da var olan çocuklarla alakalı kararlarda onların gelecekleriyle ilgili bir takım konularda da çok problem yaratabilir gibi duruyor. Ama yine de Oğlak ve yükselen Oğlakların her ne kadar zaman zaman sıkışacaklarını düşünsem de yeni bir rota tayin etmeleri, alttan bir yeni düzen oluşturmaya çabalamalarını değerli buluyorum. Oğlak burçları sabırlı insanlardır, düzenli insanlardır. Sabrın sonu selamet olacak inşallah. Her ne kadar bazı pürüzler, krizler, zorluklar olsa da yine de Jüpiter'in 30 Haziran itibariyle 8. evinizde hareket ediyor olması krizlerden doğabilecek bazı fırsatların da açığa çıkabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla çok da umutsuz değil 2026 yılı Oğlak burçları için. Evet, aşk isteyenlere aşk, para isteyenlere para, iş isteyenlere iş getirebilecek bir sene ama özellikle maddi meselelerde sanki bir tık daha şanslı olacaklarını düşündüğüm bir sene diyebilirim. Peki, çok teşekkürler sevgili Buket Nizamoğlu. Derviş Bey neler söyleyeceksiniz, neler ekleyeceksiniz Oğlak için? Oğlak burçları özellikle Ocak ayı içerisinde biraz anlaşmalara karşı dikkat etmeye ihtiyacı duyabilirler. Şubat ayında da yine maddi kazançlarını artırabilecekleri fırsatlarla karşılaşabilirler Buket Hanım'ın da belirttiği gibi. Yine 17 Şubat'ta seyahat ve belki yurt dışı bağlantılı konulardan da güzel gelir elde etme şansları olabilir. Bu alanlarda şanslı olacaklarını belirtmekte fayda var. İlişkilerle ilgili konularda da ben de katılıyorum Buket Hanım'a. Şanslı olabilirler açıkçası. Ve Derviş Barbaros'un 2026 Kova burcu yorumları gelsin bakalım. Kova burçlarına baktığımız zamansa özellikle çalışma hayatıyla ilgili konularda güzel etkiler alabilecekler gibi düşünüyorum. Yine ortaklı işler, evlilik, ilişkiler alanında Jüpiter bu alanı etkileyeceğinden dolayı güzel fırsatlar onların olabilir. Sadece Ağustos'ta o Jüpiter ve Plüton karşıtlığına biraz dikkat etmeleri gerekecek ama bir de Buket Hanım'ın altını çizdiği gibi o Güney Ay düğümü pozisyonu
pozisyonuyla ilgili. Temel olarak bu alanlarda ilişki, ev, yuva, ortaklı işler yine belki kendilerini öne çıkarma noktasında avantajlı olacaklardır. Diğer taraftan gelecek hedef ve hayallerini, projelerini gerçekleştirmek için de daha avantajlı bir süreçte olacaklar. Maddi konularda da yine avantajlı olacakları bir döneme gireceklerini belirtmekte fayda var. Uranüs onların baktığımız zaman İkizler Burcu 5. evini temsil ettiğinden dolayı sıra dışı aşklar da yaşayabilirler. Onlar için bu nokta önemli. Dikkatli de olmaları gerekebilir tabii ki yine bir diğer taraftan da, ama sıra dışı ya da aşk hayatlarını çok özgürce yaşamak isteyecekleri bir döneme de giriş yapabilirler. Risk alma noktasında yine belki de kimsenin almak istemeyeceği riskleri alarak kendilerini yine ön plana çıkarabilirler gibi duruyor. Ve Buket Nizamoğlu'nun eklemek istedikleri varsa eğer 2026 kovalara. Sevgili kova ve yükselen kovalara eklemek istediğim özellikle bu 17 Şubat'taki tutulma döneminde biraz sağlık koşullarına dikkat etmelerinde fayda var diyeceğim ve aslında bu tutulmanın da bazı kovalar için bir takım taşınma ile ilgili gündemleri getirebileceğini ya da şehir değişikliği ile ilgili gündemleri getirebileceğini de savunabiliriz. Bazı kovaların yatırım fırsatlarının da aktif olacağını düşündüğüm bir sene, ama bunu özellikle yaz dönemine çok getirmemek, belki kış döneminde ya da ilkbahar döneminde yapmak daha doğru olabilir. Keza gene sonbahar döneminde de çok verimli bir enerjisi olmayacak. Ama Plüto Kova burcunda hareket ettiği için kovalar zaten son 1-1,5 yıldır büyük bir revizyon içindeler. Hayatlarında köklü bir değişim çoktan başladı. 2026 yılında da bu değişim ve dönüşüm dönemleri devam edecek Tuğba'cığım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Buket Nizamoğlu ve hemen Balık burcuna da geçmiş oluyoruz. Böylece son burcumuz. Mutlu yıllar balıklar. Buyursunlar. Sevgili balık ve yükselen balıklar, Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcunda hareket ediyor olması 2026 yılında ve ilerleyen dönemlerdeki yıllarda da aslında biraz böyle maddiyatla alakalı bir takım zorlukları, sınavları ya da sorumluluk isteyen koşulları devreye sokacakmış gibi duruyor. Ama bu üzücü durmuyor aslında. İnşallah orta ve uzun vadede maddiyatla ilgili meselelerde yeni bir yapılanma sürecine girdiğinizi düşünebiliriz. Yani olumlu manada hayallerinize ve ideallerinize koşmak ya da size en uygun olan para kazanma şekillerini fark etmekle alakalı aksiyona geçeceğiniz bir sene olacağını düşünüyorum. Balık Başak aksındaki tutulmalar önemli. Yani Şubat, Mart ve Ağustos döngülerinde tedbiren sağlık koşullarına balık burçlarının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yanı sıra ilişkilerde biraz dikkatli davranmaları gerektiğini düşünüyorum, ama olumlu manada kalbi boş olan balık burçlarının ya da evlenmek isteyen balık burçlarının veya anne baba olmak isteyen balık burçlarının da bu yıl aslında bu anlamda şanslı etkileri olduğunu savunabiliriz. Özellikle 30 Haziran'a kadar olan süreçte, yani yaz dönemine kadar olan süreçte Jüpiter'in Yengeç burcundaki hareketi 5. evlerinde olacağı için çocuk sahibi olmak, aşık olmak bazında güzel kısmetli bir enerjileri olacak. İş hayatları ile ilgili de çok verimsiz bir sene diyemeyiz. Yine de biraz böyle balık ve yükselen balıkları sanki dağılmış da gözlemliyorum. Üzerlerinden böyle bir Satürn geçti çünkü. Kolay değil. Son 2-2,5 yıldır yoruldular balık burçları. Çok yükler aldılar, kayıplar verdiler, zorlandılar. Bazı balık burçları sağlık problemleri bile yaşamış olabilir. Ama bu yıl en azından Satürn'ün balık burcundan çıkışıyla birlikte her şey böyle hemen sihirli değnek etkisi kazanmasa da güzel bir takım etkiler yaşayacaklarını düşünüyorum. Bilinçaltı seviyesinde manevi anlamda çok büyük değişimler ve dönüşümler var balık burçlarında. Yani sanki hayata bakış açılarını da otomatik olarak
değiştirdi bu Satürn transiti. Onlar değişti. Her zamanki gibi balık burçlarının pek çoğu optimist, belki biraz daha idealleri peşinde koşan, yumuşak başlı, merhametli, şefkatli idi. Ama o Satürn'le birlikte hayata gerçekçi gözle bakmayı da öğrendiler. Hayatın acı taraflarıyla da yüzleştiler. Bu anlamda pek çok balık burcu olgunlaştı aslında, büyüdü ve artık yeni bir kişilik yapısına sahip olarak 2026 döngülerini daha güzel kotaracaklarını düşünüyorum. Bunun dışında 27 Şubat 21 Mart arasında Merkür'ün Balık burcunda retro yapacak olması bu dönemde iletişimle ilgili kazalara biraz açık olacaklarını gösterebilir. Zaten tutulma döneminde oldukları için de bir takım aksaklıkların olabileceğini bana düşündürtüyor, ama geçmişte kalmış meseleleri revize etmek adına Şubat ve Mart döngülerini balıklar için değerli buluyorum. Uranüs'ün 4. evlerinde hareket ediyor olması pek çok balık ve yükselen balık için ev değişikliğini ön plana çıkartabilir. Ev değişikliği, yer değişikliği, hatta coğrafya değişikliği bile gündeme gelebilir. Ya da evlenerek ev değişikliği ya da aileleriyle yaşadıkları alandan uzaklaşarak özgür yaşama isteği, kendi başlarına kalarak yaşama isteğini de devreye sokuyor olabilir. Sevgili balık ve yükselen balıkların en iyi ihtimalle Uranüs ikizler transiti döneminde evlerini çok güçlü bir revizyona sokacaklarını, tadilat ve dekorasyon işlerine girişeceklerini düşünüyorum. Özellikle 26 Nisan'dan sonraki süreçlerde, ama iş hayatlarıyla da alakalı ekstrem gelişmeleri bekleyebiliriz. Zaten Jüpiter'in 6. evlerinde hareket ediyor olması iş bekleyen balıklar için oldukça kısmetli bir yıl olduğunu anlatıyor. Peki inşallah öyle olsun. Ve Derviş Barbaros, eklemek istedikleriniz varsa balıklar için buyursunlar. Özellikle 12 Ağustos döneminde, Ağustos ayında bir sağlık konularına dikkat etmeleri gerekebilir. Böyle daha fazla fiziksel durumlarıyla ilgili duruş, sırt ağrısı gibi konulara biraz özen göstermeleri gerekebilir. 17 Şubat'taki tutulma da yine onlar için dikkatli olmaları gereken bir nokta olacak. Diğer noktalarda tamamen katılıyorum Buket Hanım'a. Kariyer, iş hayatı, çalışma hayatı ile ilgili konularda şanslı olacaklar. Biraz o Uranüs etkisini ben de sanki daha bir kendi özel hayatlarına odaklanma gibi değerlendirme durumları söz konusu olabilir gibi duruyor. Kendi özel alanlarını yaratmak için biraz çaba gösterecekler gibi duruyor. Burada da doğru harekette bulunacaklarını, o değişim dönüşüm enerjisiyle hayatlarını iyi olması gerektiği gibi harmanlayabileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen değerli konuklarımın 2026 yeni yıl mesajını almak istiyorum. Siz sevgili takipçilerine de aynı şekilde. Derviş Barbaros, madem ekrandasınız o zaman hemen sizle başlayalım. Yani 2026 evet global anlamda çok pozitif etkilerle karşılamayacak bizi, ama buraya odaklanmamamız gerekiyor kişisel anlamda. Biz haritamızın, özellikle burcumuzun ve ay düğümlerinin temelde o Satürn ve Neptün'ün bize ne mesaj vermeye çalıştığını doğru anlayarak hareket etmemizin çok daha fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Satürn çünkü özellikle bize şu mesajı verir, yani hayatımızın bu döneminde neye odaklanmalıyız, hangi alanımızı yapılandırmalıyız, biraz daha disiplinli olmalıyız ki ilerleyen dönemlerde daha rahat hayatımıza devam edelim. Bu mesajları, özellikle doğru astrolojik yorumları değerlendirerek, biraz dikkate alarak hayatlarına yön verirseler de çok daha sağlıklı, çok daha mutlu ve huzurlu ilerleyebilecekleri bir 2026 yılı olacaktır. Herkese mutluluk, barış ve huzur dilerim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerim, tabii ki Derviş Barbaros'u eminim ki pek çoğunuz takip ediyorsunuz, ama hemen hatırlatalım. YouTube'da da Derviş Barbaros YouTube kanalından aktif olarak yayınlarınızı izleyebilir, takip edebilirler, öngörülerinizden yararlanabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ben Buket teşekkür İzamoğlu, hemen 2026'da nasıl bir mesaj vermek istersiniz kapatmadan önce? 2026 yılı hepimize barış, huzur, mutluluk getirsin diyorum küresel ölçekte. Evet, zor bir yıl olacak gibi duruyor, ama her daim
başımıza gelen her şeyin en yüksek hayrımıza gelişeceğinin farkında olmalıyız. Bu anlamda umutsuz da olmamalıyız diye düşünüyorum. Evet, bir Satürn döngüsü, bir Neptün döngüsü, bir sıfırlanma enerjisi, bir kriz enerjisi var gibi dursa da daha evvel de söylediğim gibi videonun başında kaosun içinden bir düzen de çıkacaktır. Her şey yeni baştan yapılandırılıyor. Yeni bir çocuk doğuyor adeta. Çocuk doğarken de biliyorsunuz sancılar olur. Biraz sancılarımız olacak ama inşallah sonu güzel olacak. Hepimize sağlıklı, mutlu seneler diliyorum Tuğba'cığım. Ve gerçekten bu özel yayını benimle paylaştığınız için ben çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Çok yoğun bir takvim içerisinde her iki değerli konuğum da bu yayına zaman ayırdılar. Hem danışmanlık takvimleri var hem yayın takvimleri var. O yüzden gerçekten çok özel teşekkür her ikinize de. Değerli Rica ederiz. Nizamoğlu ve sevgili Derviş Barbaros. Bütüne katkı olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Herkese sağlıklı, sizin de söylediğiniz gibi minicik eklemiş olayım ben de. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, barış dolu, sevgi dolu, güzel bir sene diliyorum. Hem ülkemize hem de bütün evrende var olan tüm canlılara olsun. Nice Biz teşekkür yayınlarda buluşmak ediyoruz. üzere. Lütfen İnşallah, inşallah. yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve aynı zamanda tabii ki kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Sevgiler, selamlar, mutlu yıllar.